Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap sunumuyla huzurlarınızdayım. Kanalımızda daha önce galiba bir ya da iki kitabını takdim ettiğim, sunduğum Profesör Doktor Fazlur Rahman Hoca'nın makale serisini takdim edeceğim. Yani bu birinci makaleler cildi bir, 4 cilt toplamda. Eğer ilginizi çeker, beni yönlendirirseniz sunumunu daha da erkene alabilirim. Bu makalelerin bu kitapta hangi makaleleri var Fazlur Rahman'ın? Kur'an'ın bazı temel ahlaki kavramları, Allah'ın elçisi ve mesajı, İslam ve siyasi aksiyon, dinin hizmetinde siyaset, İslam sorunlar ve fırsatlar, İslam araştırmaları ve İslam'ın geleceği, İslam'da başkaldırı yani isyan hukuku, İslam'da hukuk ve ahlak. Yani genelde hoca İslam'ın hani o klasik şeyinden daha ziyade etik kısmına ağırlık veriyor. Fazlur Rahman kimdir? Ondan da bahsedelim bir. 21 Eylül 1919'da Pakistan'ın Hazara şehrinde doğdu. İlk öğrenimini Pakistan'da dersi nizami olarak bilinen geleneksel medrese eğitimi şeklinde bizzat kendi babasından ve daha sonra çağdaş eğitim yapan bir kurumda Hazara'da tamamladı. 1940'da Pencap Üniversitesi Arapça bölümünü bitirdi. 42'de aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak araştırma görevlisi oldu. 49 yılında Oxford Üniversitesi'nde doktora çalışmasını tamamladı. 50 yılında Durham Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 61'de Pakistan'da İslami Araştırmalar Enstitüsü'ne profesör olarak atandı. 62'de de enstitünün müdürlüğünü yaptı. 69 Eylül'ünde Chicago Üniversitesi'nde İslam Düşüncesi Profesörü olarak göreve başladı. 26 Temmuz 1988'de ölümüne kadar bu görevini yürüttü. Yani 69'dan 80'e kadar da Chicago Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Hatta İlber Ortaylı'nın Fazlur Rahman'ın seminerlerine katılmıştır. Fazlur Rahman'dan şitayişle, övgüyle bahseder. Yani Fazlur Rahman hem gerçekten iyi bir Müslüman olarak görülür hem de sıkı bir aslında Kemalisttir. Türkleri de çok sever. Hatta ve hatta galiba gene İlber Hoca'dan bir yerde okumuştum. Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesine gelmeyi çok istemiş ama herhalde o dönemki ortam çok uygun olmadığından gelmemiş, istenmemiş galiba. Türkçe'ye çevrilen eserleri İslam, ana konularıyla Kur'an, İslam ve Çağdaşlık, tarih boyunca İslami metodoloji sorunu, bu kanalda incelemesi olan kitabımız. Sağlık ve tıp, bir de İslami yenilenme makaleleri 4 cilt. Yani bu seride bunlar var. Bunların hepsini de alışveriş kitap videolarında görebilirsiniz arkadaşlar. Temin ettim. Okudukça takdim edeceğim. Hemen başlıyorum. Sunuş yazısıyla başlıyor arkadaşlar. Yazarın metodu diye not düşmüşüm arkadaşlar buraya. Ancak çalışmaları okuduğunda görülebilecektir ki onun tarihselci yaklaşımı, hani bunu yazan o değil büyük ihtimal. Kim bu? Mehmet Paçacı hocayı anlatıyor. Hocanın tarihselci olma durumunu anlatıyor burada da. Tarihselci yaklaşımı ile Batılıların yaklaşımı arasında çok temel bir fark bulunmaktadır. Bu Fazlur Rahman'ın Müslüman olarak duruşundan kaynaklanmaktadır ve bu duruş farklılığı bu metodun kullanımında da farklılıkları beraberinde getirmektedir. Bu duruş farkını ortaya koyabilmek için onun tarihsel metodunu ana hatlarıyla şöyle verebiliriz. 1. Önce İslami geleneğin kitli bir çözümlemesi yapılarak miras aldığımız bu geleneğin nasıl şekillendiğini ortaya koymak. Önce durum tespiti. 2. Daha sonra İslam'daki temel ilkeleri ortaya çıkarmak ve bunların geçmişte sosyoekonomik ve siyasi şartlar içerisinde nasıl somutlaştırıldıklarını belirlemek. Yani İslam'ın Kur'an'dan, sünnetten, hadisten gelen o ruhu, o dönemki uygulama şekli değil, onun amaç yönünden ruhunu tespit etmek ve tarihi süreçte nasıl pratik halde uygulandığını ve belki hangi coğrafyada nasıl şartlar altında uygulandığını görmek. 3. Son aşamada da bu temel İslami ilkelerin çağdaş tarihsellik içerisine en iyi nasıl aktarılabileceğini ortaya koymak. Son tamara Fazlur Rahman's İslamik Metodoloji diye The Islam World'da 91'de yayınlanan bir makaleden almış bunu. İşte onun bütün metodolojisine karakterini kazandıran, onu belirleyen bu son maddedir. Buna göre önce Kur'an'dan yola çıkarak onun genel ilkelerinin, değerlerin ve uzun vadeli gayelerinin ortaya çıkarılıp sistemleştirilmesi gerekmektedir. İkinci olarak ise çıkarılan bu ilkelerin, bu gayelerin kendi zamanımızda formüle edilerek şu andaki duruma aktarılması ile alakalıdır.
Onun tarihselci bakış açısıyla ulaşmak istediği nokta kendi tabiriyle İslam'ın temel ilkelerini ortaya çıkarmak ve nihayet bunları çağımız içerisine aktarabilir öneriler haline getirmek ve yaşanmasını sağlamaktır. Yani çok güzel anlatıyor. Hiç açıklamaya girmiyorum. Fazlur Rahman'ın başlıca arzusu Kur'an'ın temel amacı olan yeryüzünde adil bir toplumu oluşturduğunu görebilmekti. Müslümanların gerçekten çözüm bekleyen problemleri vardır ve bu problemler bu çağın sınırları, şartları içerisinde çözüme kavuşturulmak mecburiyetindedir. İslam insan içindir ve geçmişte olduğu gibi sorun çözdükçe kabul görür. Yani burada da çok basit bir not düşmüşüm arkadaşlar. Hani şu çözüme kavuşturmak diyor ya. Yani siz istediğiniz kadar Arapça bilin, o literatüre hakim olun. İnsanlar böyle sorunca cahil diye yaftalayın. Bugün bazı sosyal medyalarda işte azıcık kafasında soru işareti olan inanmayanlara sen cahilsin bilmiyorsun falan deyip yaftalayan o büyük büyük hocalar var ya, bunların istediğini bilebilirsin arkadaşlar. Sonuç olarak günün pratik sorunlarına çözüm getiriyor musun sen? Ha, getiremiyorsan yani asla İslam zaten kendi başına, Kur'an kendi başına şey değil. İnsanların örnekleri üzerinden kabul görecek ya da görmeyecek. Zamanında böyle oldu. Gelecekte de böyle olacak. Tevil kabul görmez mi diye not düşmüşüm. Burada onun içtihatlarının doğruluğunu ya da yanlışlığı tartışılmamaktadır. Onun içtihatları yanlış da olabilir ama onun içtihat yapmadaki dirayetinin ve sorumluluk duygusunun takdir edilmesi gerektiğini vurgulamak gerektir. Çünkü onun güncel meselelerle ilgili içtihatları henüz Müslümanlar tarafından ciddiyetle tartışılamamıştır bile. İlber Ortaylı gene aktarmıştı. Böyle bir toplantıda işte Chicago'da galiba böyle bir toplantıda işte Türkler medeni kanunu kabul etti. Onlar Hristiyan oldu, gavur oldu falan bir şey deyince Fazlur Rahman çok sinirlenip şey demiş. Kardeşim siz ne konuşuyorsunuz demiş. Medeni kanun dediğin içtihattır demiş. İçtihat yapmışlar bitmiştir demiş. Türkler gene seyfül şeydir demiş hani kılıç erbabıdır. Seyfül kademdir. Yani seferle sorumludur. Gazidir onlar Türkler. Yaptıkları da içtihattır demiş. Türkleri savunmuş orada. Benim görüşün özeti gibi diye not düşmüşüm. Bir de gülücük koymuşum. Fazlur Rahman'ın ortaya koyduğu model çerçevesinde bugün Müslümanların durumuna bir göz atmak gerekirse şunlar söylenebilir. Müslümanların bir kısmında bugün tarihle ilgili olarak hala asırlar önceki tarihselliği bugüne getirebilmek şeklinde bir gayret görünmektedir. Bunların bugüne söyleyebilecekleri çok fazla bir şey yoktur. Diğer bir kısmının tutumu ise Fazlur Rahman'ın metodunun birinci hareketinde öngörülen tarzda tezahür etmektedir. Buna göre onlar tarihi araştırmalar neticesinde teorik yapılar ortaya koyma çabasındadırlar. Fazlur Rahman'ın modern eğitimli Müslümanlar olarak adlandırdığı grup bunlar olsa gerektir. Fazlur Rahman'a göre bunların sorunu salt araştırmacı ya da tarihçi durumunda kalarak geçmişi yargılayıp ondan işe yarar ve müsbet bir gelecek çıkarmak gibi zor bir görevden uzak kalmalarıdır. Doğru. Bizler hala bu sorumluluğu duymak, bu cesareti ve dirayeti göstermek noktasında uzakta bulunduğumuzu kabul etmek durumundayız. Artık Fazlur Rahman'ın tabiriyle gerçek İslami araştırmaları ortaya koymak gerekmektedir. Kendi tarihselliğimiz bizi çözüm üretmeye zorlayacaktır diye de söylemiş Mehmet Paşacı. Mütercimden yani çevirenden bir not. Fazlur Rahman'ın bütün tefekkür yapısının ve ortaya koyduğu özgün Kur'an'ı anlama yönteminin temelini oluşturan iki husus vardır. Birinci ve kendisine göre ispatlanmış husus şudur. Doğuşu itibariyle İslam, Hazreti İbrahim'de ilk açık ifadesini bulan Allah'a teslim oluştan, İslam'dan vazgeçip bu dünyanın işlerini iyi bilenler toplumu haline gelerek işlerin sonunu ve bu dünyadaki davranışların hizmet etmesi gereken ahlaki ideallerle onlardan hesaba çekilecek olan anı iki anlamıyla el-ahire unutan 7. asır Arabistan toplumu ve o anki bilinen dünyanın adaletsizlik, eşitsizlik ve düzensizliğine yani fesat fil arz, yeryüzündeki fesat bir başkaldırıydı. Bir yeryüzü ıslah hareketiydi. Yani buydu. İslam gerçekten buydu. Şurada bir kelime yanlış yazmış, onu düzeltmişim. Bir yandan da böyle editörlük yapıyorum. Harfleri yanlış bulunca tespit edip mümkünse bazen yayın evine yazarım yani hiç çekinmem. Vahyin geldiği ortamı kendi dünyalık olduk gibi bir şey yazmışım, bakayım.
Vahye neden olan temel sorun şimdi de vardır ve daha büyük boyuttadır belki. Modernitenin yaygınlaşmasıyla hemen bütün kültürlerde insanlar yine bu dünyanın işlerini iyi bilip hayatın ancak şimdi ve burası ile sınırlı olduğunu zannederek hem yüksek ahlaki idealleri ilk anlamıyla yani el ahire hem de öteki anın yani bu dünyadaki yapıp etmelerimizin kaydedildiği defterin açılacağı bir hesap için toplanma zamanının ikinci anlamıyla el ahire sözünü bile etmemekteler. Fazlur Rahman'a göre İslam'ın ilk mesajına muhtaçtırlar. Allah'ın unutulmaması ve toplumsal adalet. Onun fikri gayretlerinin amacı kendi ifadesiyle dini moderniteden kurtarmak değil, din vasıtasıyla modern insanı kendisinden kurtarmaktır. Çok güzel. Vahyin geldiği ortam kadar dünyalık olduk diye not düşmüşüm arkadaşlar. Vahyin geldiği ortam Allah'ın unutulduğu, hani sadece bu zaman hocanın dediği o. Ama bugün de aynı yerdeyiz. O yüzden bugün de vahyin ışığına, nuruna ihtiyacımız var. Ve bu ihtiyaç bizim vahyin dediği her genel diğer videolarda da söylüyorum. Medine dönemi değil, Mekke dönemi. Çünkü bu vahiy ilk başta tam bugünkü gibi ihtiyaç olduğunda Mekke döneminde başladı. Yani Allah'ın birliği, insanların eşitliği, kul hakkı, sevgi, saygı, işbirliği, inanma. Anlatabiliyor muyum yani? Bunlar vardı. Gene oraya döndük. Fazlur Rahman'a göre Allah'ı hesaba katmama bugünkü şartlar içerisinde gerçek bir ihtimaldir. Gerçek bir ihtimaldir. Belki de modern durumun temel dayanaklarından birisidir bunun nedeni. Elbette bu dini bir ahlak sisteminin kabul edilebileceği şey olmayıp hiçbir din buna izin veremez. Fazlur Rahman'a göre bugünkü mücadele İslam ile Hristiyanlık arasında değil, din ile yeni putperest, neopagan, batı medeniyeti arasındadır demesinin nedeni de budur belki. İslam'ın ilk dönemi ehli kitap ve putperestleri demişim, not düşmüşüm buraya. O halde der Fazlur Rahman, yapılacak şey ebedi olduğuna inandığımız bir mesajın 14 asır evvel olduğu gibi bugünün insanına da onun soru ve sorunlarına da cevap verebileceğini ve Kur'an'ın yaşadığımız çağ ile böylesine ilgili olduğunu göstermek. Bizim yapmamız gereken bu. Kur'an bütün zamanlara hitap eden ancak 15. yüzyıl ağzı ile değil diye not düşmüşüm. Yani ben de bazı notlarım gerçekten hoşuma gidiyor sonradan görünce. Adil Çiftçi hocamız bunu çevirmiş. Zaten Fazlur Rahman'ın birçok kitabını da o çeviriyor. Ben genelde seviyorum çevirilerini, okuyorum, anlıyorum. İlk makalemiz arkadaşlar, Kur'an'ın bazı temel ahlaki kavramları. Bu 83 güzünde Some Key Ethical Concept of the Quran. Kur'an'ın bazı etik kavramları diye, kilit kavramları diye Journal of Religion Ethics, Religion Din Etiği jurnallerinde, dergisinde basılmış. Özet, 3 kavram: iman, İslam ve takva yazar tarafından Kur'an'ın ahlaki bakış açısının temeli olarak sunulmaktadır. Her bir kavram etraflıca tahlil edilmekte ve aralarındaki ilişkiler açıklığa kavuşturulmaktadır. Daha sonra ise toplumsal ve siyasi boyutlarıyla İslam toplumu için bunların uzamlarının bazıları ortaya konulmaktadır. Kur'an'da farklı Arapça kökenlerden gelen fakat anlam bakımından şaşırtıcı derece birbirine yakın 3 temel kavram vardır. Bunlar beraberce Kur'an'ın ahlak kuramının temelini teşkil edip ona hususi niteliğini verir. Bu terimler iyice kavranmadan bu ahlakı ve onun içeriğini gerekli ve yeterli şekilde anlamanın bir başka yolu yoktur. 1. İman. İlk terim İngilizceye genellikle inanç, belief ya da inanma, to believe olarak tercüme edilen imandır. Arapça emen kökünün faale formu o anlamı kendi kendisiyle barışık olmak veya içinde bir keder ya da sıkıntı hissetmemektir. Bu anlamda o mutmain yani kendi kendisinden memnun olan ile özdeştir ve Kur'an 16-112'de böyle kullanılır. 283'te iman bir şeyi saklaması için birine emanet verme anlamında kullanılır. Yani emanet. 4.58'de ve başka bazı yerlerde güvenlikle olması istenerek korunmaya verilen şeyler. Safe deposit veya 33.72'de olduğu gibi bir sorumluluk yani trust anlamına gelir. 4.83, 2.125 ve diğer bazı yerlerde o dış tehlikeden korkusuz olma anlamındadır. O halde rahatlıkla şu söylenebilir: İç huzur, rahat ve emniyet hissi onun temel anlamlarıdır. Diğer taraftan o 7.97-99'da olduğu gibi tehlike karşısında son derece sakin olma anlamına da gelir. Bu fiil if'al formunda amene. İki yerde 10.83, 24
26 li'e takısı ile kullanılır ve buralarda birini takip etmek veya kendini tamamen birine adamak anlamlarına gelir. Fakat if'al formun Kur'an'da aslında genel olarak Arapçada yaygın kullanımı bir ön takısı iledir. Bu kullanımıyla o bir şeye, birine imanı veya güveni olmak anlamına gelir. Bu iman, inanç veya güvenin kendisine yöneltildiği esas varlık Allah'tır. Amena bi Allah, Allah'a güvenme, dayanma. Fakat kendisine iman edilen Kur'an ya da bütün vahyedilmiş kitaplar veya Hazreti Muhammed ve bütün peygamberler de olabilir. İman, bilmek ve iman diye not duymuşum. Konusunda iki noktaya işaret edilmelidir. Birisi o tamamen akli bilgiye yani intellectual or rational knowledge eşit değildir. Ama böyle bir bilgiden yoksun da değildir. O Müslüman kelamcıların dediği gibi zihni aklı bağlayan veya onu sağlam ve sarsılmaz şekilde sağlam bir şeye rapt eden bağ düğümdür, aktır. Fakat onun sağlam bir bilgi temeli de vardır. Öyle kafadan değil. Gerçekten de Kur'an'daki muhtelif ayetler açıkça iman bilgi birlikteliğini ve imanın bilgiyle arttığını beyan eder. İkincisi iman daha önce söylediğim gibi esasen bir kalp veya kalp ve zihin, akıl yani heart and mind meselesidir. Bu konu ileride daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Fakat bu noktada ifade etmeliyiz ki imanın amelden ayrı tutulması Kur'an açısından kesinlikle savunulamaz ve saçma bir tutumdur. Gerçek iyi ameller göreceğimiz gibi imandan kaynaklanmalıdır. Temeli imanda olmayan ameller, davranışlar bir hiçtir. Aslında hiçten de kötüdür. Zira onlar aşikar bir biçimde zararlıdır. İman karakter inşa eder diye not düşmüşüm arkadaşlar. Burada mesela klasik literatürde imanla İslam farklı şeydir. Bir insanın imanı olabilir ama ibadeti olmaz meselesinde hoca sert bir tutumla imanla ameli bir hale getirmiş. Kendi perspektifinden doğru ama eleştireceğim yerleri de olabilir. İkinci terimimiz imandan sonra İslam arkadaşlar. Böylece o muhtelif ayetlerde barış, huzur, güvenlik veya barış esenlik dileği anlamlarında kullanılmaktadır. Kendini teslim etti, teslim oldu, kendini bıraktı ki çoğunlukla esleme veçehu yani kendini teslim etti anlamlarına gelen ve umumiyetle peşinden li Allah, Allah'a gelen if'al formundaki eslem farklı şahıslarda ve farklı zaman kalıplarında defalarca kullanılır. Özne olarak müslim, tekil, ikincil ve çoğul olarak sıklıkla karşımıza çıkar ve kendini Allah'a yani emrine, kanununa teslim eden anlamına gelir. 3.18'de Allah'ın kanunlarına uyması anlamında bütün kainatın müslim olduğu ifade edilir. Nuh'tan bu yana çeşitli peygamber ve ümmetleri özellikle de Hazreti İbrahim ve ümmeti müslim olarak adlandırılır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur. Nasıl İslam Mekke'de Allah'ın nuru ve rehberliği ile özdeş tutulmuşsa, Medine ayetlerinde de öyledir. Yine nasıl ki Müslimler Mekke'de teslim olanlar ise Medine'de de öyledir. Bu İslam'ın tek gerçek din veya Allah'a itaat yolu ve Allah katında kabule şayan tek yol olduğu ifade edilmektedir. Bu Kur'an'ın sürekli söylediği şeyle tam bir uygunluk içindedir. İman ve İslam özdeştir ve bunlara sahip olana özneye barış, huzur, güvenlik ve bütünlük verir. Dikkat çeken ikinci nokta. Yukarıdaki medeni ayetlerden 1 ve 5'in Yahudiler ve Hristiyanlarla şiddetli bir tartışmaya girmesidir. 3.19'da onlar kasti bir inanççılığın sebep olduğu bağnazca bir bölücülükle itham edilirler. Bundan dolayı bu hakikate teslim olmadıkları için Müslim olamazlar. İşte bu sebeple Kur'an başka bir yerde söylediğim gibi Hazreti İbrahim, diğer peygamberler ve onların o zamanki ümmetleri ve son olarak Hazreti Muhammed ve ümmeti ki onların hanifler olması emredilmektedir. İçinde kullandığı hanif yani Allah'a gerçekten inanan ünvanını Yahudiler ve Hristiyanlara vermez. Zira bu peygamberler ve ümmetleri için hanif isminin kullanılmasının nedeni onların doğru yoldan ayrılmamış, ayrılık taraftarı olmayan tek tanrıcılar yani tevhid ehli olmalarıdır. İmdi bu Yahudiler ve Hristiyanlar hakiki öğretilerini tahrif ettikleri için zorunlu olarak kendilerini fırkalara böldüler. Yoldan çıktılar ve şirke yani kendini Allah'ın yerine koymaya, Allah'ın ilahiliğini paylaşmaya açık hale geldiler. Onlar ne haniftirler ne de müslimdirler. Mekke ve Medine dönemi sürekliliği demişim ama konusunda bu iman konusunda ehli kitapta İslam'daki durumu diye not düşmüşüm. Yani
ben dedim ya arkadaşlar, hani Mekke dönemi daha böyle insana temas eden, imana temas eden. Medine dönemi daha o dönemin ahkam kurallarına, şeriat hukukuna, devlet nizamına temas eden yerler Medine dönemi. Ama Mekke ve Medine dönemindeki süreklilik Allah'ın birliği tevhidde. Yani Allah'ın birliği, kulların eşitliği. Bunlar bir. Her dönem bir. İşte İslam'ın tarih üstü, evrensel olan kısmı bu. Buradaki evrensel kaidelere baktığımızda aslında birçok bugün geliştirilen insani değerlerle de hani eşitlikle, adaletle, ne bileyim zulmetmemekle, dünyayı mamur kılmakla, kul hakkıyla, ne bileyim hesap vermekle, sorumlulukla, hesap verme sorumluluk dengesiyle, o insanlık birikimiyle örtüşüyor aslında. Biz bunu ama Batı bunu ne yapıyor? Kendi aklıyla yapa yaptığı çıkarımlardan, tarihi birikimden çıkarıyor. Biz bunu hem bu tarihi birikimi alarak yapıyoruz hem de bunun sebebini ya da bunun neden olduğunu anlıyoruz. Yani bunun Allah'tan olduğunu, Allah'ın rızası için yaptığımızı biliyoruz. Bizi Müslüman yapan bu. Umarım anlatabilmiştir. İslam ise esas olarak 1. İmanın açık ikrarı, 2. Namaz kılma, 3. Zekat verme, 4. Oruç tutma ve 5. Hacca gitmekle müteşekkildir. Bu İslam'ın hepimizin bildiği şeyi. Yine İslam konusunda dikkat edilmesi gereken ikinci temel nokta, birinci şu ana kadar izah ettiğimiz husustur. Yani İslam ve iman özdeştir meselesi. İkincisi, İslam'ın imanın normatif bir toplum vasıtasıyla açık, somut ve organize edilmiş bir tarzda kendini dışa vurumu oluşudur. Ümmet fertleri bundan dolayı iman ve onun ışığında, yani nurunda eğitilmelidirler. Ancak o zaman Kur'an tarafından öngörüldüğü şekilde normatiflik mümkün hale gelir. Ve diğer taraftan böyle bir iman ışığı bu toplum vasıtasıyla kendini açığa vurmalıdır. Yani iman ve İslam birbirini içerir ve onların eşit oluşunun anlamı da budur. Bir fert bir tür imana sahip olabilir. Fakat o İslami olarak dışa vurulmadıkça ve hakiki bir toplum vasıtasıyla, yani bir toplum ki hem fert Müslüman hem de Müslüm toplumu olacak, dışa vurulmadıkça hakiki ve tam bir iman olamaz. Yani sen bugün Müslümanım diyorsan o Müslüman tavrını göstereceksin arkadaş. Son, iman, İslam ve takva. Şimdi üçüncü kavrama, Kur'an'ın en önemli ahlaki kavramına geldik. Takva, ki umumiyette Allah korkusu veya dindarlık olarak tercüme edilir. İlginç ve önemlidir ki takvanın kök anlamına da dikkatlice baktığımızda cevabı alıyoruz. Va, ka, ye kök harfleri Arapçada korumak, mahvolmaktan kurtulmak, muhafaza etmek anlamına gelir. Vikaye veya vekaye içilebilecek veya yenilebilecek bir şeyin dökülmeyecek, parçalanmayacak ve böylece de kaybolmayacak şekilde içine koyulduğu kap veya gereç demektir. İftial formunda bu fiil kendini muhtemel tehlike veya saldırıdan korumak, bunun içinde dikkatli olmak, uyanık olmak vesaire anlamına gelir. Takva nedir diye not düşmüşüm. Korku unsurunu takvanın ana öğesi olarak kabul eden Izutsu şu kuramı geliştirmiştir. Bunun da kitabını kitap yurdundan attım bu yazarın arkadaşlar. Japon bir ilahiyat hocası, Müslüman uzmanı. Neydi? Tasavvuf uzmanı. Japon bir tasavvuf uzmanı. Çok meşhur. Kitabı çıkmış yeni. Onu da alacağım. Izutsu şu kuramı geliştirmiştir. İslam öncesi Arapları kibirli ve mağrur insanlar oldukları için Kur'an bu kibri kırmak ve Arap'ın gururunu yontmak için takva, yani Allah korkusu kavramını ortaya koymuştur. Fakat bizim bu son derece kapsamlı kavramı tahlilimizin de göstereceği gibi bu terimin ima ettiği korku unsuru çok girift bir niteliğe sahiptir ve terime hakkını verecek tek tercüme belki de sorumluluk endişesi, korkusudur. Ki bir insanın mesela bir kurt korkusundan veya suçlu birinin polis korkusundan çok farklıdır. Yani hoca çok güzel bir literatüre dokunmuş, yani bunu sorumluluk endişesi, korkusu çok iyi. Dikkat edilmesi gereken bir husus, iman her şeyden evvel iş yaşantıyla her ne kadar açık davranışa götürmesi gerekiyorsa da alakalıyken ve İslam da Allah'ın kanununa teslim olma, görünen davranışı ifade ederken elbette onun deruni boyutu imana dalalet eder. Takvanın hem imanı hem de teslim olmayı, İslam'ı kapsadığıdır. Önce iman, sonra İslam, sonra bunların içerdiği bir takva.
İkinci olarak Kur'an'daki bir takım ayetler takvanın hedef edilmesi gereken bir ideal olduğu fakat ona genellikle ancak bir dereceye kadar yaklaşılabileceği veya gerçekleştirilebileceği görüşünü destekler. Sonra örnek ayetleri veriyor. Takvanın en önemli ve temel işlevi insana doğru bir şekilde kendini inceleme ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyet ve gücü vermesidir. Bir gün bu Müslümanlar, hani ben çok örnek vermek istemiyorum daha hocanın alıntılarını okuyayım diye, ama hani bugün biri Müslümanlık adına ahkam kestiğinde önce bir üslubuna bakacaksın, şekline bakacaksın. Namazına, niyazına bakmayacaksın bu arada arkadaşlar. Bir insan böyle Müslümanlık adına ortaya kendini attığında böyle çok namaz kılıyor, oruç tutuyor, böyle vecde geliyor, Allah diye bağırıyor, zikir yapıyor değil. Onun gerçekten buradaki temel, yani iman, İslam ve takva meselesindeki ahlaki kodlarına bakacaksın. Yani insanlara davranışı nasıl? Malla, mülkle, parayla, pulla ilişkisi nasıl? Hani ibadeti gösteriş için mi yapıyor, yoksa gerçekten şey mi yapıyor? İnsanlara yardım elini uzatıyor mu? Çevresindeki insanlara böyle sömürüyor mu, yoksa ışık mı oluyor, yardımcı mı oluyor? Hani gerçekten o yanlıştan ayırt edebilme gücü dediğimiz şey biraz o aslında. Hani önüne bir olay geldiğinde sırf böyle nefsiyle mi davranıyor, yoksa gerçekten adil kalabiliyor mu? Hani adaletli mi? O ayırt edebilme gücü önemli. Hani çıkarını mı koruyor, kendi grup cemaat çıkarını mı koruyor, yoksa adalet deyince hakkın karşısında ben de dahil, bütün cemaatim de dahil, haksızsak haksızızdır, karşı taraf doğrudur deyip onu teslim edebiliyor mu? Hani bu çok önemli ama bugünlerde zor. Fakat şu da ifade edilmelidir ki takva kavramıyla ima edilen bu kendini inceleme, nefis muhasebesi hiçbir zaman kendini her şeyden masum görme anlamına gelemez. Eğer bu nefis muhasebesi tek başına yeterli olsaydı humanizm mükemmelen işler ve böylece aşkına ihtiyaç kalmazdı. Fakat insanların vicdanlarının ne kadar öznel olabildiğini biliyoruz. Burada hoca özellikle takvada kendi kalbine dönmenin, nefis muhasebesini yapmanı söylüyor paragrafın genelinde. Ama sonuçta bir yere çıpa atman gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hocanın da dediği gibi insan tek başına yetseydi İnsanlık birikimi zaten bir yere gelirdi. Mükemmelen de o hümanizm işlerdi ama işlemedi. Neden? Çünkü öznellik meselesi, insan kendi döndükçe öznel ve orada bir referans noktan olmayınca, seni gerçekten tutacak, sabit tutacak bir referans noktam olmadığında muhakkak savruluyorsun. Hani içine bakıp bir şeyleri buluyorsun, onun doğru olduğuna inanıyorsun ve çevrene yayıyorsun. Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, ülkedeki savaşlar hani böyle çıkıyor. İçine bakıyorsun, doğru diye inandığın şey aslında dünyaya zarar veriyor. O yüzden daha kendi içine döneceksin. O genelde seni şaşırtmaz. Vicdanınla muhasebe yapacaksın. Ama çevrene de bigane kalmayacaksın. Bu dünya, yani dünya peşinde koşmak halihazırda buraya ve şimdiye, yani here and now dalıp gitmenin diğer bir tezahürüdür. Böyle bir hayat görüşüne, tutumuna sahip insanlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da kötü, çünkü onlar düşüncesizdirler. 7'ye 179. Kur'an'ın takvayı telkin etmedeki bütün çabası insanı bu delip geçici hayatın üstüne çıkarmaya. Böylece de onun davranışlarını, uzun vadeli hedefleri ve işlerin sonunu, yani the end of affairs gözeten sağlam bir, yani sonuçların sonucunu temele oturtmasına yöneliktir. İkinci olarak bütün amellerin gelecek hayat için tartılıp değerlendirileceği ve gerçek kıymetlerin belirleneceği hesap günü, yevmel hisap, hakikat saati anı olacaktır ki işte o anda insan kendi kendisiyle yüzleşecektir. Ancak elbette Kur'an'ın çabası bu uyanık şuur haline takva vasıtasıyla, yani şu anda burada yaratılmasına yöneliktir. Takva insanı her an kendini muhasebeyle, her davranışını tetkikle mükellef kılan şey. Takvanın özü diye not düşmüşüm. İnsanın takva sahibi olmasının tek yolu kendi güçlerini ve kendi doğasını, Allah'ın koyduğu sınırları iyi kavramasıdır. O ne Allah gibi hürdür, ne de bir taş gibi biçaredir. O ne çok yüce ne de çok aşağıdır. Ne her şeyi bilendir ne de cahildir. İşte insan ancak bu çerçeve içerisinde kalarak ahlaki enerjisini en üst düzeye çıkarıp gelişme gösterebilir. Bu da takvanın özüdür. Doğal nedensellik veya ilahi nedensellik faaliyette ise insani hür iradenin faal olmayacağını veya
tersini ispata çalışan kısır irade hürriyeti tartışmaları Kur'an'ın nazarında tamamen yanlış yolda gözükmektedir. Zira Kur'an bu üç nedenselliği de bir arada ve bir anda var kabul eder. Tabii ki ilahi nedensellik ya tabiat ya da insan vasıtasıyla çalışır ve zaten bunların ikisi de Allah'ın olmaksızın işleyemez. Beşeri nedensellik hususundaki bu ya o ya bu, yani aydır nor tutumu, aydır or tutumu Kur'an'a göre insanın ya her şeye kadir ya da tamamen güçsüz olduğunu veya onun ya her şeyi bilen ya da tamamen cahil olduğunu söylemek kadar anlamsızdır. Nedensellik çalışması diye not düşmüşüm buraya arkadaşlar. Burada külli irade ile cüz'i iradeyi hoca aslında kendi içerisinde çok güzel anlatmış. Toplumsal ve siyasi uzanımlar. Yani bu üç kavramın. Dikkat edilmelidir ki burada iktibas edilen 3, 102 iman, İslam ve takvadan bir arada bahsedilmektedir. İman sahipleri takva sahibi olmalı ve İslam haline gelmeli. Yani Allah'ın kanununa teslim olmalı. Yukarıda ifade ettik ki iman ferdin iç hayatında yerleşirken takva imanı da içerir ve davranışa götürür. Ve İslam'da iman ve takvaya işaret eden açık faaliyet ya da davranışlardır. Yine dedik ki bu halde takva iman ve İslam'ı kapsar. Fakat toplum hayatı ve toplumsal davranışlar söz konusu olduğunda İslam terimi daha ön plana çıkar. O bir anlamda kişisel iman ve takvanın nihai sonucudur. Öyleyse açıktır ki bir Müslim toplum evvela iman ve takva sahibi fertlerin varlığını gerektirir. Böyle fertler olmaksızın öyle bir toplum tasavvur edilemez. Fakat diğer taraftan iman ve takva bir Müslim toplumda götürmelidir. Sadece tek tek fertlere değil. Niçin? Bunun sebebi İslam'ın zorunlu ve merkezi olarak kurallarının ve emirlerinin yeryüzünün ıslah edileceği bir tarzda temsil edileceği ve somutlaştıracağı bir dünya düzenini, inşasını hedeflemesidir. Şu anda artık İslam'ı büyük İ ile yazıyoruz. Çünkü artık İslam belli bir toplumun temsil ettiği belirli bir dinin adı olmuş durumdadır. Yani burada İslam'ın bir sosyolojik boyutu, bir psikolojik boyutundan bahsediyor arkadaşlar. Sosyolojik boyutu o büyük harfle İslam, psikolojik boyutu yani fert kısmını küçük harfle İslam. Fert herkes takvasını ve İslam'ını tahkim edecek ki küçük harfli İslam toplumsal olarak büyük harfli İslam'a dönsün. Ama hangisi hangisine olacak? Bu durumlar birbirini besler. Kimi zaman toplum öne geçer, kimi zaman fertlere ihtiyaç duyulur. Bugün için neye ihtiyaç duyuluyor dersen, hoca burada biraz kendi dönemine göre yazmış ama bence bugün için fertlerin İslam olmasına çok ihtiyaç var. Yani şöyle gerçekten fert hani ibadetlere bahsetmiyorum. Onlar Allah'la kul arasındadır ama hani dışarıdan bakan bir insanda ya bu ne güzel insan dediğinde hani 10 kişiye bakıyorsun dışarıda. 10 kişi ya bu ne güzel insan, doğru insan, hak yemez, delinden belinden eminsindir, insanları yargılamaz, kırmaz, çalışkandır, üretkendir. Hani kötü alışkanlıkları yoktur yani ne aklınıza gelirse. Yani bugün bir insana bakıyorsun ve evrensel değerlerde baksan bile 10 kişiye bakıyorsun. Bunun 9 tanesi eğer Müslümanlıksa, hani eğer bu insan Müslüman olduğu için böyleyse, Allah'ın rızası için bu hal ve hareketlerine dikkat ediyorsa, hocanın dediği gibi takva ile İslam'la, imanla alakalı bir kendine çeki düzen durumu varsa bu 10 kişinin 9'unda. Çünkü 10 kişiye bakıyorsun, 9 tanesinde bu özellikleri görüyorsun ve 9 kişinin de sebebi bu. İşte o zaman gerçekten İslam toplumu gelmiş demektir. Ama bugün bakıyorsun o bir kişi varsa kötü, o genelde çok Müslüman gibi davranan oluyor. Bugün psikolojik olarak bireylerin öne çıkma zamanı. Önemli diye not düşmüşüm. Kur'an'a göre insanlık için tesis edilen en iyi toplumdur. En iyi toplumdur. Kur'an'a göre insanlık için tesis edilen en iyi toplumdur. Çünkü siz iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Her şeyden önce dikkat edilmelidir ki bu toplum iman, takva ve İslam üzerine bina edilmiş bir toplumsal düzendir. O ancak bir toplumsal düzen olduğu zaman evrensel rol oynayacak bir siyasi düzen haline gelebilir. İlk önce sen insanlar düzgün Müslüman olsun, kendi hayatlarında ve çevrelerinde bunu yaysın, siyasi düzen ondan sonra düşünsün diyor. Toplumsal bir düzenin temeli sağlam şekilde atılmadıkça siyasi bir düzenin inşası mümkün olamaz. Hazreti Peygamber sadece araçsallaştırılıyor işte. Bunu söyleme getirip insanları kullanıyorlar. Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu budur ve tekrar bir İslam düzen kurmak ve isteyenlerin yapmaları gereken de
gerekecek olan da budur. Evet. Peygamberin metodu budur. Peygamber Mekke döneminde hiç daha devlet yokken, ki Mekke dönemi İslam'ın yarısından fazlasını kapsayan dönemdir, sadece insan yetiştirdi. Yani sadece imanı öğretti, Allah'ın birliğini öğretti. O kibirden burunları havadaki Arap elitlerine köleleriyle bir olduğunu, ölümün olduğunu hatırlattı, hesabın olduğunu hatırlattı. Yani bütün o insani değerleri hatırlattı. Bunu öğretti. Kendince çevresinde bir cemaat oluşturdu. Bir insan oluşturdu. Sonra o temel üzerinden bir toplum inşa etti. Peygamberin metodu önce insan kazanmak üzerineydi. İslam tarihi de böyleydi. Bugünkü durumda gene orada. Biz bugün gene insan kazanmak zorundayız. Hani o yüzden ben hep böyle kızıyorum sosyal medyada insanları kırarak, dökerek, tavrına bakınca itici bir şekilde güya İslam'ı savundukları anlatanlara. Günümüzde İslam ülkelerindeki fundamentalist hareketlerin temel hatası öncelikle bir Müslim toplum meydana getirmeksizin siyasi düzen kurmaya çalışmalarıdır. Kesinlikle hocam öyledir. Hala da öyle. Günümüz toplumu mükemmel bir eleştiri diye not düşmüşüm. Fikri ahlaki düzlemde Kur'an Müslüman toplumun tüm unsurlarından oluşmuş bir grubun dinde bilgi ve derinlik elde etmesi gerektiğini söylemiştir ki böylece onlar da kendilerine düşen iş olarak bu toplumun geri kalan kısmını eğiteceklerdir. Bu ayetin apaçık anlamı şudur: toplumun sıradan üyeleriyle onların dini ahlaki önderler arasındaki mesafe, İslam'ın sosyal ve siyasi eşitlikçiliğinin yerine gelebilmesi için en aza indirilmek zorundadır. Buna rağmen Müslümanlar çok erken zamanlardan itibaren halk ile hemen hiç alakası olmayan bir dini liderlik ile malüldürler ve siyasi otokratlar tarafından yönetilmektedirler. Kur'an'ın bu açık karşılıklı danışınız şuarası hiçbir zaman kurumsallaşamamıştır maalesef. Siyasal İslam diye açıkça açıklamamız boşuna değil diye not düşmüşüm. Daha kötüsü Kur'an'ın istişaresi yani şurası Sünni siyaset kuramcıları tarafından tahrif edilerek yöneticinin bizzat kendisinin danışmaya uygun gördüğü kişilere danışmasına dönüştürülüvermiştir. Şiiliğe gelince orada zaten şura demokrasi diye bir mesele yoktur. Zira yönetmek her halükarda kayıp imama ait idi. O ise nedendir bilinmez gizlenmekteydi. Dini ahlaki alana gelince önce kendileri dinde bilgi ve derin görüş sahibi olup sonra da onları etkili bir şekilde başkalarına ulaştıracak olan ulemanın sıradan insanların kalitesini yükseltmesi gerekiyordu. Onlar bu görevde başarısız oldular. Sonuç ise İslam'ın kamburu haline gelen bir nevi Brahmanizm olmuştur. Hoca çok var ya tam böyle göbeğinden sallıyor ya. Burada da kaynakça var. İkinci şeyimiz arkadaşlar makalemiz. Allah'ın elçisi ve mesajı 1984'de The Message and the Messenger Islam, the Religion and Political Life of the World Community Majority Cal, New York, Praga Publication. Bir kitap bölümü olarak yayınlanmış arkadaşlar. Direkt kitabı okumaya başladım. Tamam. Mekke hususu bir dini canlılığa sahip bir bölgeydi. Hanif denilen bazı kişiler tam teşekkül etmemiş tek tanrı fikrine ulaşmışlardı. Hanif dediğimizde peygamberimizin geldiği dönemde hala Hazreti İbrahim'in gelen tevhid inancını yani Allah'ın birliği ilkesini koruyan cüz'i bir grup var arkadaşlar. Onlar aslında peygamber gelene kadar eski ümmetten sayılan ve belki daha Müslüman saydığımız insanlar. Sosyal eşitsizlik zeminine yüksek zenginlik diye not düşmüşüm. Hindistan ve Bizans arasındaki kervan güzergahında yer alan Mekke zengin bir ticaret şehriydi. Büyük ve güçlü Kureyş kabilesi şehre hükmediyordu ve çöl kabileleri üzerinde de hatırı sayılır bir etkiye sahipti. Ticaretten elde edilen gelirin yanı sıra Kureyş kabilesi bütün Arabistan'ın yıllık haccını gerçekleştirdiği kutsal mekan olan Kabe'den ve bu hac süresince kurulan özel ticaret fuarlarından da gelir elde ediyordu. Bütün bu zenginliğin yanı sıra her ticaret toplumunda bulunabilecek ciddi problemler Mekke'de de mevcuttu. Her türlü siyasi haktan yoksun büyük sayıda insan, aşağı bir topluluk oluşturan esirler ve uşaklar ve çok sayıda Etiyopyalı köle işçiler. Kısacası burada son derece büyük oranda bir toplumsal eşitsizlik ve huzursuzluk mevcuttu. Gavs diye soru işareti düşmüşüm buraya.
Tam anlamıyla gerçek dini problem çok tanrıcılıktı. Çok sayıda insan Allah adı ile alınan tek tanrı fikrini kabul etmiş olmasına rağmen Kur'an'da da çokça bahsedildiği gibi ibadetler Allah'a değil diğer tanrılar adına yapılıyordu. Çok ulu olmasından dolayı doğrudan ilişkide bulunamayacağı farz edilen Allah'a ulaşmak için kul ile Allah arasında aracı olarak bu tanrı ve tanrıçalara tapılmaktaydı. Buraya niye Gavs diye soru işareti düştüğümü siz de anlamışsınızdır arkadaşlar. Ay ay. Arapların bilhassa kadınların şerefi olmak üzere birey ve kabile şeriflerini korumada cesaret, cömertlik ve verilen sözlerle yapılan anlaşmaları tutmaktan müteşekkil çok önemli bir şeref düsturları vardı. Bedevi şeref düsturunun son önemli unsuru öç almaydı. Çünkü öldürülen kişilerin kanı yerde kaldıkça o kişinin kuşa dönüşen ruhunun susuzluktan mezarında çığlık çığlığa öttüğüne inanılırdı. İslam öncesi Arabistan'da çoğu kez kadın kocasını kendi seçiyor ve hiçbir standart kurallar belirlemeyen bir özgürlükle sergiliyordu. Serbest aşk mevcuttu ve fahişelik yaygındı. Cinsellik ve aile hayatını tanzim etmeye çalışan Kur'an tarafından bu ikisi de yasaklanmıştır. Fakat genel olarak İslam öncesi Arabistan'da kadının durumu pek de iç açıcı değildi. Kız çocuklarının katli çok yaygındı ve hatta dini bir yaptırım olarak algılanıyordu. Eş seçimi ve serbest cinsellik seçkin sınıf kadınları için vardı arkadaşlar. O notu düşmüşüm. Düşük sınıf ise insan bile değil. Yani buradaki hani farkı anlamışsınızdır. Bir yerde çok böyle serbest kadınlar var gibi anlatıyor. Bir yandan çocuklar nasıl diye düşünürseniz onu açıklamak için yazdım bu notu. Hani bir yanda o serbest şeyler falan bugün de görüyoruz ya hani dalga bile geçilir. Eğer zengin çapkınlık yaparsa playboy, fakir çapkınlık yaparsa sapık. Zenginin gayrimeşru çocuğu olursa yasak aşkın meyvesi, fakirin gayrimeşru çocuğu olursa piç falan. Yani anlatabiliyor muyum? Hani bu ayrıma benzer bir ayrım. Yani zenginken kadın ol erkek ol. O zengin sınıfa, sömürücü sınıfa mensupsan kadınlar arasında gayet rahatsın falan. Ama alt sınıf kadın erkek düşük. Ve alt sınıfta kadın çok daha zayıf olduğu için daha düşük görünüyor. O yüzden ön plana çıkıyor aslında. İnsan bile değil demişim. Düşük sınıf kadınları ise insan bile değil. İslam denge, orta yol, eşitlik ve adalet dini olarak birleştirir diye not düşmüşüm. İşte İslam'ın en büyük özelliği bu tevhid inancıyla üst sınıftaki kadını erkeği alt sınıftaki kadınla erkekle bir araya getirdi. Böyle ortaladı. Ritüelleşmiş İslam seküler olabilir mi diye not düşmüşüm. Sekülerleşme kitapları Volkan Erit Hoca. Evet. Genelde Araplar dünya görüşlerinde, hayat felsefelerinde yani ve ameli hayatlarında dünyevi yani laik insanlardı. Sahip oldukları din ise törensel ve ayinsel yani ritüelistik ve kültik nitelikteydi. Burada da Volkan Erit diye bir hoca var. Galiba Aksaray Üniversitesi'nin hocalarındaydı. Birkaç kitabı var. Doktora tezi de bunun üzerine. Sekülerleşme üzerine. Yani Türkiye sekülerleşiyor mu diye bir kitap. Bakmanızı tavsiye ederim. Yani Türkiye kısmına değil ama kitabın ilk bölümlerinde genelde teorik çerçeveyi çizdiği kısımlara bakmanızı tavsiye ederim. Orada laikliği, sekülerliği gayet güzel anlatıyor. Allah toplumu hazırlıyor diye not düşmüşüm. Evvelce denildiği gibi İslam'ın gelişi yaklaşırken bazı çevrelerde ve duyarlı bireyler arasında dini bir bilinç yükselmekteydi. Yahudi Hristiyan fikirleri özellikle tek tanrıcılık bu bilince büyük katkıda bulunmuştur. Fakat bu dini tezahürün karakteri ve içeriği belki de tamamen Arap idi. Muhammed Allah'ın elçisi. Onun yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 610 yılında 40 yaşında peygamber olarak görevlendirilmesine kadar olan hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Kur'an ve peygamberin çağdaşlarının ifadelerine göre huy olarak düşünceli, içine kapanık, sıkılgan, mesafeli ve derin düşüncelere dalan bir kişi olduğunda şüphe yoktur. Gençliğinde el emin yani güvenilen kişi olarak adlandırılmıştır ki bu lakap dürüstlüğünün ve ahlaki duyarlılığının bir göstergesidir. 20 yaşlarında zengin bir hanım olan Hatice'nin Suriye ticaret kervanlarının ve işlerinin başına geçti. Hatice dürüstlüğü ve kabiliyetinden çok etkilendiği bu kişiye evlilik teklif etti. O 25, Hatice ise 40 yaşında idi. Evlendiler. Bebekliklerinde ölen 3 oğulları ve 4 kızları oldu. Kız çocuklarından en büyüğü Fatıma kendisinin amcaoğlu Ali ile evlendi. Hatice'nin ölümünden uzun bir süre geçip 50 yaşına gelene dek tekrar evlenmedi. Daha sonraki evliliklerinden de hiç erkek evladı olmamıştır. Kıpti Hristiyan carisi Meryem ya da Maria bir erkek çocuğu doğurmuşsa da yaşamamıştır. Romantik adam ya. Peygamberimizi ben
O yönüne de hani hanımına bağlılığı yönünden de hani yok şu yaşta çocukla evlendi falan filan, bunları geç arkadaşlar. O dönem siyasi evlilik olabilir, anane olabilir, başka bir şey olabilir, bilemeyiz. Bir adamın asıl gerçekten şeyini nasıl anlarım ben? Hani peygamberimizden bahsetmiyorum haşa. Genel kendimce düşündüğüm bir şey söylüyorum şu anda, başka bir X şahıs olarak. X bir erkeğin özellikle cinsi durumunu, cinsel e, yönelimlerini, cinsel arzularını, içindeki fantazileri falan şuradan çok net anlarsınız arkadaşlar. Normalde zaten 50 yaşında, 60 yaşında ister evlen ister evlenme. O daha olayın psikolojik boyutudur. Yalnızlıktan korkmadır. Yani yaşlı insanlarda bunu çok görürsünüz. Eşi ölmüş hemen evleniyor. Hani orada bir aslında cinsel dürtüden evlenmiyor. Yani biriyle bir evi paylaşmaya alışmış insanın kendi kendine yetememesi, duygusal boşluğu kaldıramamasındaki panik haline yaptığı bir şey bu evlilikler. Bir insanın gerçekten eşine olan cinsi sadakati diyelim, cinsel sadakati, bağlılığı 20'li yaşlarda, 30 yaşlarında belli oluyor. Yani onu demek istiyorum. Bir insan 25 yaşında böyle bir kadınla evlendiğinde o kadın ölene kadar tek eşle onunla yetiniyorsa, sadece o öldükten sonra uzun zaman kimseyle evlenmiyorsa, yasını tutuyorsa falan, bu o adamın gerçekten ahlaki olarak yüksek bir yerde olduğunu gösterir. Bugün baksanıza bizim nesil haftada bir değiştiriyor, evleniyor, boşanıyor falan. Adam 25 yaşındayken peygamberimiz 40 yaşında bir hanımla evleniyor. Ondan kaç tane çocuğu oluyor. Çocukları vefat ediyor. Büyük acılar çekiyor. Yani peygamberin hem o genç erkek olarak ahlakının, hani dedim ya 40 yaşında peygamberken 50 yaşında falan, bunlar daha kolay olabilir. Bir insanın 25 yaşındaki davranışları asıl kendine ne kadar hakim olduğunu gösterir. Yani 25 yaşındasın, bir kadınla evlisin, sadece ona sadıksın ya. Bu çok iyi bir yerde, büyük bir yerde. Kendinden yaşça büyük bir hanımefendi olmasına rağmen ondan olan çocukları, bak peygamberin hem bu genç erkek, ben bazen diyorum ya hani delikanlı adam nasıl olur, işte peygamber gibi olur. Peygamberimizin gençliğini örnek alır şekilde olur. Öyle sarsataş olmaz. İşindedir, gücündedir, güvenilirdir, çalışkandır. Anladın mı? Böyledir. Abuk subuk öyle sürekli alfa erkek muhabbetlerinde olduğu gibi ilişkileri oyun yapıp biraz şuna biraz bunu kafalayayım demez. Hani sabit kademdir. Böyle sağlam durur yani. Öyle savrulmaz. Yani peygamberimizin hem o genç delikanlı zamanlarındaki hikayeler, bunları dinledikçe çok etkileniyorum ben. Hem hanıma olan bağlılığı, onun yasını tutuyor olması, hem bir baba olarak çocuklarını kaybetmiş büyük ihtimal, yani ben hep insani yönden düşünmeye çalışıyorum ya. Peygamberi düşünsenize, yani 25 yaşındasın, kendinden büyük bir hanımla evlisin, belli ki seviyorsun. Çocuklarınız olmuş kaç tane, hepsi de ölmüş. Yani acı çeken bir genç babayı düşünün. Yani bunun üzerine bir ümmetin sorumluluğunu alıyorsun. Bu dünyanın, ahiretin sorumluluğunu alıyorsun falan. Yani bunlar beni etkiliyor arkadaşlar. Peygamberin ayı yarması falan etkilemiyor. Benim için gerçekten peygamber ahlakı gerçekten bu dini, bu peygambere inanmama vesile oluyor. Ay, yine çok konuştum. Hanım önemli deyip not düşmüşüm, gülücük koymuşum. 40 yaşında bir gece Hira mağarasında derin bir tefekkür ve teemmül içindeyken Hazreti Muhammed Cebrail adlı bir vahiy elçisi tarafından Allah'ın elçiliğiyle görevlendirilmiştir. O ilahi elçiyi ruhiyetinde en yüksek ufukta görmüştür. O ani ruhsal infilakı yaşarken tamamen halden takatten kesilir. Titreyerek ve terler dökerek eve gelir. Karısı kendisinin iyi bir insan olduğunu, şeytani bir ruh tarafından zapt edilmiş olamayacağını, mutlaka ilahi vahye mazhar olmuş olacağını söyleyecek, onu teskin ve teselli eder. Ya şu çok romantik bir şey değil mi ya? Yani gerçekten bu kadar sene ilahiyat çalışılmış, bu kadar üzerine gidilmiş. Ya şuradaki romantizm üzerine bir şeyler yazmadılar mı ya? Ya da yazdılar da biz mi cahiliz bilmiyoruz. Ya vazının varsa söylesin arkadaşlar ya. Düşünsenize, yani şöyle bir eşiniz var ya. Yani sen eşine böyle bugün böyle bir şey anlatsan, eşine sana güler, güvenmez, tımarhane yapar, bağırır, kavga çıkarır. Yani eşine olan güvenine bak ya. Adam geliyor diyor ki böyle böyle bir şey gördüm. Hiç demiyor Muhammed sen kafayı mı yedin? Haşa. Öyle şey olur mu diyor. Eşine olan itimadına bak ya. Öyle güveniyor. Kalpten güveniyor. Sen diyor iyi bir insansın. Sana şeytaniyet bulaşmaz. İlahi vahye mazhar oldum. Ben senin yanındayım diyor. Düşün ya. Şu romantizm, şu duygusallık, yemin ederim. Yani Batı'nın binlerce yıllık romantizm hikayeleri şu olayın yanında, bana hissettirdikleri yanında hiçbir şey ya. Ve şunun üzerine gidilmiyor ya. Yani İslam'da kadın niye şuradan alınmadı? Niye buradan yürümedi? Hani kocasının yanında, kocasına destek olan insan ya da peygamberin kadına bakışından, ilk eşine bakışından niye yürümedi? Ay ay. Neyse.
Bu İslamiyet'in din olarak başlangıcıydı. Toplum ve devlet olarak İslam ise vahyin daha ileri bir döneminde başlayacaktı. Onun ilk daveti ailesine, kendi kabilesine ve yakın arkadaşlarına olmak üzere özeldi. Bu dine ilk girenler karısı Hatice ve amcaoğlu Ali olmuştur. Genelde takipçileri aralarında Ebu Bekir gibi hali vakti yerinde tüccarlar olsa da hakları ellerinden alınmış mazlum ve yoksul halk kitleleri ve Osman bin Maz'un gibi uzun zaman dinsel arayış içinde bulunan kişilerdir. 2 yıl sonra davet açıktan açığa yürütülmeye başlayınca bu dine karşı güçlü bir muhalefet ortaya çıktı ve Müslümanlar birçok zulme uğradılar. Güçsüz taraflarına sistematik bir zulüm uygulanması sonucu Hazreti Muhammed onlara geçici bir süre için Habeşistan'a göç etmelerini öğütledi ve bazıları 615'te buraya göç ettiler. Bununla beraber bu arada İslamiyet büyümesine güçlü ve etkili isimler de alıyordu. Bunların en önemlisi daha sonra İslamiyet'in ikinci halifesi olacak olan Ömer bin Hattab idi. Bu olaylar karşısında paniğe kapılan şehir yüksek meclisi peygamberin kabilesi olan Beni Haşim'e boykot uygulamaya karar verdi. Mekkeliler Hz. Muhammed'i susturamayacaklarını ve ortaya çıkan hareketi yok edemeyeceklerini anladıklarında uzlaşmayı önerdiler. Peygamber de tabii ki kabul etmedi. 619'da hem Hatice hem Ebu Talip vefat ettiğinde peygamber fiziksel hayatını idame ettirmesi için gerekli tüm dünyevi dayanağı kaybetmişti. Biri amcası, biri hanımı. Amcası onu kabilesinden gelen şeylere karşı koruyordu. Hatice annemiz de onu maddi olarak destekliyordu. Şimdiki Suudi Arabistan'ın yaz başkenti olan komşu Taif'i davasını destek aramak için ziyaret etti. Orada ona kötü davranılmakla kalınmadı, taşlandı da. Taif dönüşünde peygamberin dudaklarında şu dokunaklı yani içli tazarru vardı. Ey Allah'ım! Biçareliğimi, darlığımı ve başka insanlara karşı değersiz oluşumu sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, darda kalmışların, biçarelerin efendisi. Madem ki sensin ve sen benim Rabbimsin, sen benim Rabbimsin, beni böyle kimlerin eline bırakıyorsun? İşte böyle bir inanmışlık. İşte yani şu dua, şu samimiyet, bu inanmışlık, anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Öyle bugünkü gavslardan beklediğiniz uçtuları kaçtıları unutun. Birazcık insani değerlerin o yüksekliğine, aşkınlığına bakın. İnsani değerlerdeki gerçek ruhaniyeti yakalamaya çalışın. Medine'ye yerleşmesinden sonraki birkaç ay içinde peygamber Medine Sözleşmesi denilen belgeyi hazırlayıp ilan etti. Batılı bilim adamları bu belgeyi Medine Anayasası olarak adlandırmışlardır. Yahudilere dini ve kültürel özellik verilmiş ve Müslümanlar ile beraber bir cemaat yani community along with Muslim olarak tanınmıştır. Sonra hicretin ilk yılı içinde Mekke'de bulunan Kabe, Kur'an tarafından İslami haccın merkezi olarak ilan edilmiş. 6 ay kadar sonra da kıble Kudüs yerine Kabe'ye çevrilmiştir. Müslümanların Medine'ye yerleşiminin başından beri Mekkeliler ve Müslümanlar birbirlerine karşı aktif bir biçimde düşmanca yaklaşımlar içindeydiler. Mekkeliler öç alma duyguları ile kıvranıyor ve İslamiyet'i yok etmek istiyorlardı. Müslümanlar ise Mekke'yi ekonomik açıdan sarsmaya çalışıyorlardı. Bedir Savaşı diye not düşmüşüm buraya. Uhud Savaşı, Hendek Savaşı. İlk önemli savaş 2. Hicri yılda yani Mart 624'te Müslümanların Ümeyye oğullarından Ebu Süfyan yani oğlu Muaviye daha sonra Emevi hanedanını kurmuş. Ümeyye oğullarından Ebu Süfyan. Bu soy bir enteresan arkadaşlar. Oğlu Muaviye daha sonra Emevi hanedanını kurmuştur. Liderliğinde Suriye'den gelmekte olan oldukça büyük ve zengin bir Mekke kervanının yolunu kesmeyi planladıkları Medine'nin birkaç mil güneybatısındaki Bedir Ovası'nda olmuştur. Kureyşliler kervanlarını Mekke'den 900 ek savaşçı ile takviye etmişlerdi. Müslümanlar sadece 312 kişi olup Kureyş ile kıyaslandığında da eksik donanımlıydılar. Fakat aralarında Kureyş'in en önemlileri olan 70 kişiyi öldürüp birçok esir alarak Müslümanlar kesin bir zafer kazanmışlardır. Bazı esirler fidye karşılığında, okuma yazma bilen esirler ise Müslümanlara okuma yazma öğrettikleri şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu beklenmedik başarı Allah'ın rahmetinin ve İslam'ın doğru bir din olmasının bariz bir işareti sayılmıştır. Bir sonraki yıl Kureyşliler daha da iyi hazırlanmış olarak öç almak üzere döndüler. Silah ticareti yaparak zengin olan Medineli Yahudi şair Kab bin el-Eşref Mekkelilerin öç almak için teşvik eden bir şiir yazmış. Mekke'ye gidip Arap savaş şairlerinin geleneğine uygun bir şekilde şiirini okumuştur. Sonraları peygamberin emriyle öldürülmüştür. Mekkeliler
Mekkelilerle şehir içinde savaşmayı düşünen peygamber çevresindekilerin ısrarlarına uyup Medine dışındaki Uhud dağları yakınlarında savaşmaya karar vermiştir. Tepede mevzilenmiş olan Müslüman okçular Mekkelilerin yenilgiye uğramak üzere olduklarını gördüklerinde yerlerine bırakıp ganimeti paylaşmaya koştular. Böylece mevzilerini bozulan Müslümanlar Mekkelilerin saldırısına maruz kalarak bozguna uğrayıp dağıldılar. O okçular tepesini boş bırakmayın diye bugün bile kullanılan terim buradan geliyor arkadaşlar. Hendek Savaşı. 2 yıl sonra yani Hicri 5. miladi 627'de Ebu Sufyan Mekkeli 600 süvari, Bedevi savaşçılar ve Hayber Yahudilerinden oluşturduğu 10.000 asker ile son bir kez daha Medine'ye saldırdı. Selman adlı İranlı Müslümanın tavsiyesine uyan peygamber Medine dışında hendekler kazdırarak süvarinin ilerlemesini önledi. İstilacılar şehri kuşattılar. Kısmen peygamberin üstün zekası, kısmen de kötü hava yüzünden Bedeviler para ve ganimet azlığı sıkıntısına düşüp sabırsızlanmaya başlayınca kuşatmanın kaldırılması zorunlu hale geldi. Bu da Mekkelilerle Müslümanlar arasında son silahlı çatışma idi. İbni Übey'in hicretten sonra 9. yılda yani 631'de ölümüyle münafıklar ortadan kayboldular. Yahudilerin ise daha önce belirtildiği gibi Mekkelilerle bağlantıları vardı ve münafıklarla ilişkileri son derece güçlüydü. Kur'an sık sık onları anlaşmaları bozmakla suçlar. Ne zaman bir anlaşma yaptılarsa aralarında bazıları o anlaşmayı tek taraflı olarak bir tarafa atmadılar mı? Hicri 7. yılda Hayber fethedildi. Fakat Yahudilerin ürünlerinin yarısını vermeleri şartıyla kalmalarına izin verildi. Hicri 8. yılda Mekke Müslümanların eline geçti. Böylece peygamberin Medine'deki siyasetin ana amacı gerçekleşmiş oldu. Hicri 10. yılda peygamber son hac ziyaretinde bulundu. Burada o tarihte meşhur dokunaklı hutbesini okudu. Hutbe Müslümanların kardeşliğini, ırk ve renk farkı olmaksızın insanlığın eşitliğini, hepiniz Adem'in çocuklarısınız ve Adem de topraktandı vurguluyor. Kabilesi kan bağı yerine inanç bağını getiriyordu. Bu hutbe peygamberin ahlaki, sosyoekonomik ve dini ıslahatlarının bir özetiydi. Medine'ye dönüşünde hastalandı ve Hicri 10. yılda da ahirete intikal etti. Peygamber hakkında bazı tarihsel algılamalar. Karakterinin girifliği yüzünden Hazreti Peygamber batılı yazarlar tarafından oldukça yanlış anlaşılmış, kötülenmiştir. Ancak son zamanlarda karakteri ve hayatı ile ilgili olumlu bir yaklaşım geliştiğini görmekteyiz. Ama batılılar kendilerine baksın. Onlar kim, benim peygamberim hakkında, kişiliği hakkında şey yapmak kim? Onlar somut tarihi vakalar hakkında bir yorumlar falan yapabilir. Ama herhangi bir batılının bu taraftaki bir insanın karakterini analiz etmesi, onun hakkında hüküm vermesi falan çok büyük had aşımı ya. Ya batılılar da gerçekten bazen hadlerini bilmiyorlar. Yani diğer taraftan İslam geleneği onun kişiliğini ve hayatını başta Hristiyanlık olmak üzere birçok kaynaktan alıntılarla mitleştirme eğilimi göstermiştir. Bu konuda da kanaldaki Ahmet Yaşar Ocak videolarımıza bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hani doğrudan peygamberle ilgili değil ama İslam'daki o nasıl mitleştirme meselesi var. Ahmet hocam çok güzel anlatıyor. Böylece mesela Kur'an peygamberin Kur'an'la şereflenmesi dışında hiçbir mucize göstermediğini söylerken İslam geleneği sanki diğer dini geleneklerle yarışır şekilde ona sayısız mucizeler atfetmiştir. Evliliklerine gelince kadınlardan hoşlandığı gerçeğini inkar edemesek de yakışıksız bir durumun hiçbir kanıtı yoktur. Ne de cinsel nedenler evliliklerin önemli bir yönünü oluşturur. Evlendiği tek bakire Ayşe'ydi. Evliliklerinin çokluğu toplumu genelde karakterize eden konularla ilgiliydi. Savaşta dul kalan ve ekonomik korunma ihtiyacı hissedenlerin çokluğu kabileler arası dostluklar kurma aracı olarak evlilik ve benzeri gibi şeyler. İnsanlara örnek olacak insan bir peygamber. Gerçekten öyle. Hani duruşuyla falan gerçekten öyle. Tebliğ mesaj diye not düşmüş. Başlık. İslam öğretisi esas itibariyle Müslümanlar için mutlak manada Allah'ın kelamı olan Kur'an'da kendini gösterir. Kur'an'ı vahiy 3 ana tema ile başlar. Tek tanrıcılık, sosyoekonomik adalet ve ahiret günü. Yani insanın nihai hesaba çekilişi. Önem sıralamasına ilk sıraya alan tek, her şeye kadir, merhametli ve gayeli, hakim, yapıp ettikleri bir maksada hikmete matuf olan bir tanrıya inanmaktır. Kainatı bir kargaşa içinde değil, bir nizam içinde yani kaos içinde değil kozmosta yaratmıştır. Doğada hiçbir boşluk, aykırılık ve kargaşa yoktur. Çünkü Allah her şeyin ölçü ve davranış kanunlarını o şeylerin bünyesine yerleştirmiştir. Ateistler kaos var diyor ancak insan ölçüsünde
ve algısında. Ha işte ben de bunu mesela ateistlerde de onu görüyorum. Ateistler, agnostikler kendi insani standartlarıyla daha kuantumu çözememişler. Daha atom altı parçacıklarını çözememişler. Daha o gözlemci etkisi dediğimiz çift yarık deneyini açıklayamamışlar insanlar. Kendi algılarındaki böyle bir işte burada kaos var. Sana göre kaos var. İşte entropi yasası var. Her şey bozulmaya gidiyor. Ya o sana göre kaos, sana göre düzensizlik. Yani Allah'ın onun içinde nasıl yarattığını, neler yarattığını göremezsin. Ya ben şeye de karşıyım. Tamam Allah işte her şeyi insan için yarattı gibi şeyler de var. Doğru ben buna inanıyorum ama sunum olarak başka. Haliyle o ateistlerin doğada düzen yok, kaos var tabirleri bana çok çocuksu geliyor. Kıyamıyorum onlara hiç. Yaşar Nuri yorumuna dikkat çekici diye not düşmüşüm. İkinci önemli nokta olarak insanın tabiatı ve kaderine geleceğine geliyoruz. Adem pişmiş balçıktan yaratılmıştır. Cismi yapısı tamamlandığında Allah ona kendi ruhundan üflemiştir. Allah kendisinin temsilcisi, halifesi olarak Adem'i yaratmak üzereyken melekler bu fikri pek beğenmediler ve Allah'a şöyle dediler. Şimdi sen oraya yani yeryüzüne birini orada kötülük yayacak ve kan akıtacak birini mi halife olarak göndereceksin? Oysa biz senin emirlerini yerine getiriyoruz ve senin övgülerine mırıldanıyoruz. Cevabında Allah bu ithamları reddetmedi fakat şöyle buyurdu. Sizin bilmediklerinizi bilirim ben. Burada Yaşar Nuri'nin yorumuna dikkat dememin sebebi şu arkadaşlar. Adem'in ilk yaratılmadığını galiba söylüyordu hoca. Sebebi de şu. Bu ayeti örnek vererek diyordu ki melekler diyor geleceğe atıfla konuşuyor bu ayette. Sen diyor yeryüzünde şöyle şöyle yapacak birini mi halife kılacaksın, göndereceksin diye geleceğe matuf diyor. Ama melekler diyor geleceği bilemez. Geleceği sadece Allah bilir. O zaman melekler insanların dünyada kan akıtacağını nereden biliyor? Ya da daha yaratılmamış özünün kötülük yapacağını nereden biliyor? Yaşar Nuri Hoca diyor ki daha önce yaratılanları gördüler, onu biliyorlar. O yüzden dolayı bunu dediler diyor mesela. Bir yorumdur yani. Ben çok o derin teolojik tartışmalara girmem. Bana ne? Sosyal eşitsizlik, faiz, riba, tefecilik diye not düşmüşüm. Kur'an toplumun yoksullar, yetimler, esirler ve kadınlar gibi daha zayıf kesimlerinin durumlarını kuvvetlendirip iyileştirmek için genel ve devamlı bir çabaya girişmiştir. Yoksullar ve sürekli parasal zorluk içinde yani kronik borçlular gibi olan kişiler için zekat gelirleri kullanılabilir hale getirilmiştir. Belirlenen tarihte ödenmeyen borçların ikiye katlandığı ve zamanla böyle katlanarak gittiği, sonuçta da borçlunun borcunu ödeme umudunun hiç kalmadığı murabaha yani riba, tefecilik kurumu kaldırılmıştır. Yani bunu mesela bugünkü bankacılık şeyiyle aynı değil arkadaşlar. Hani ben birazcık bu o dönemki peygamberin dediği o tefecilik, riba falan meselelerine bakmıştım. Hatta Mustafa Öztürk hocanın başka bir hocayla ortak yazdığı bir kitap var. Onu da okumaya başladım. Onu da takdim ederim. Hani şeyi anladım. Buradaki riba peygamberin kaldırdığı şey bayağı bildiğiniz şu. Hani senedi yok, şeyi yok. Sen bir borç alıyorsun bir vadeyle borcu gününde ödemeyince tamam 2 katına katladım diyor. Hani böyle bir borç, böyle bir faiz. Faizden kasıt bu. Hani bu faiz günümüzün belli ekonomik kaideleri içinde yapılan banka faizine, mevduat faizine ya da sen bir yatırım yapacaksın, yatırım için sermaye aldın ama o sermayeyi de aldığın kişiye sermaye karşılığında bir pay vermene falan falan. Ona giriyor mu girmiyor mu ben gerçekten şüpheliyim. Kölelik. Hadi diyelim bir de bir yandan giriyor diyelim o zaman nasıl bir sistem kuracaksın? Onu da düşünmek lazım. Kölelerin azat edilmesi sadece umumi bir şekilde özendirilmekle kalmamış aynı zamanda köle sahipleri hususen köleleriyle özgürlük anlaşması yapıp Allah'ın verdiği zenginliği onlara harcamakla da emrolunmuşlardır. Fakat sosyoekonomik nedenler yüzünden kölelik tamamen yasaklanmamıştır. Tam tersine ilk İslam fetihleri sonucunda savaş esirlerinin oldukça artmasıyla durum daha da kötüye gitmiştir. Kadın hakları. Kadınlar konusunda ise Kur'an şüphesiz ki çok ileri bir adım atmıştır. Yukarıda da değindiğimiz gibi kadına mirastan hisse hakkı tanınmıştır. Kadınları keyfi şekilde boşamak zemmedilmiştir. Kadınlara nazik ve cömert davranmak sürekli olarak vurgulanmıştır. Kur'ani metin. İslami geleneğe göre ilk yazılı metin peygamberin ölümünden 1 yıl ya da daha uzun bir süre sonra ilk halife olan Ebu Bekir tarafından hazırlanmıştır.
Bugün kabul edilen metin 6 kişilik bir komisyon kurup metni yazdıran 3. halife Osman zamanında hazırlanmıştır. Bu komisyon Ebu Bekir'in yazdırdığı yani toplattığı Kur'an'ı kullanmıştır. Kur'an tefsircileri tarafından farklı okumalarda rivayet edilmişse de alimlerin ittifak ettiği gibi bunlar ibadette alakalı birkaç küçük nokta hariç Kur'an'ın anlamını bariz şekilde etkilemez. Yani Kur'an gerçekten indiği gibi geldi arkadaşlar, net. Kur'an'ı yorumlamak. Kur'an'a geniş kronolojik gelişimi içerisinde bakmadan mesajının tam ve etkili bir şekilde anlaşılmasına imkan yoktur. Elbette Kur'an'ı ayet ayet kronolojik olarak yeniden üretmek imkansızdır. Fakat bu geniş bir çerçeve içerisinde ve ana çizgileriyle mümkündür. Bunun için en faydalı yöntem Kur'ani temaların yani Kur'an'ın ana konu ve fikirlerinin çıkış ve gelişmelerini tarihsel olarak takip etmek olacaktır. Kur'an başlangıcında Mekke'deki çok tanrıcılığa ve sosyoekonomik dengesizliğe bir cevap, bir karşı koyuştur. Yani Kur'an salt nazari bir belge değil. Bu anlamda tarihsel bir metindir. O peygamberin mücadelesi sürecinde meydana çıkan somut sorun ve durumlara bir cevaptır. Bu salt teolojik kısımlardan farklı olarak Kur'an'ın sosyopolitik, ahlaki ve hukuki kısımlarında özellikle böyledir. Tarihselciliğin iki ana kaynağı diye not düşmüşüm. Vahyin büyük bölümü ile ilgili arka plan bilgisi Kur'an tefsirlerinde ve esvab-ı nüzül eserlerinde muhafaza edilmiştir. Bu kaynaklarla ilgili şüphesiz bazı problemler bulunmaktadır ve tutarsızlıklar da görülmektedir. Fakat genel olarak vahyin kendilerine bir cevap olduğu soruları ya da en azından sorun türlerini anlamak da son derece faydalıdır. Bunlara ilaveten Kur'an'ın kendisi de kanuni ya da yarı kanuni bir takım bildirimlerde bulunduğu zaman bildirimle birlikte çoğunlukla onun arkasındaki sebebi de verir. Bu bilgiyi kullanarak Kur'an'ın mesaj ve amacını yeterince anlayabiliriz. İşte o öze bakmak. Çok önemli bir nokta deyip not düşmüşüm. Kur'an'ın tefsirinde genel ve esef verici hata, tefsirci ve fakihlerin Kur'an'ın belirli bir emir ve yasaklarını son derece dikkate alıp kutsal kitabın genel ahlaki ilkelerine oldukça az önem vermeleri ve bu ahlaki ilkeleri emirden ziyade öğüt olarak algılamalarındaki yaygın tercihten kaynaklanmıştır. Bu konuda birçok örnek verilebilir. Fakat bir örnek ne demek istediğimizi açıklayacaktır. Çok eşlilik ve bununla ilgili şartlar. Daha önce tartışılmıştı. Tefsirciler 4 yaşa kadar evlenme iznini lafsi olarak kabul edip buna kanun gücü yüklerken diğer bir ayette Kur'an'ın bu eşler arasında adaletin sağlanmasını şart koştuğunu ve daha ileride bu adaletin sağlanmasının imkansızlığını açıkladığını görmezden gelirler. Sünni tefsirlerin çoğu bu ve diğer konularda Kur'ani öğretinin tahrif olup bozulmasına yol açmıştır. Tefsir ekolleri ve eleştirisi diye not düşmüşüm. Dahası bu tefsir yöntemi bazı eksiklikler taşıyor olsa da Kur'an'ın genel ruhuna daha uygundur ve daha aklı başındadır. Diğer iki tefsir türünde durum daha farklıdır. Bunlardan biri simgesel, diğeri ise batini tefsire başvurmaktır. Birincisine örnek Mutezile yani simgesel ekolü ve felsefi tefsir şerhleri iken ikincisi Şiilere yani batini tefsir özellikle de bazı Sufiler tarafından temsil edilmektedir. Akılcı kelam ekolü Mutezile tezleriyle uyuşmayan ayetleri simgesel, metaforik ya da lafsi olmayan biçimde tefsire zorlayan belirli inançlar geliştirmiştir. Ana tezlerinden birisi şudur. Ahlaki davranışlar alanında insan mutlak özgür iradeye sahiptir ve bu iradenin özgürce tatbikinin önündeki bütün engeller Allah'tan değil doğal faktörlerden yani gelir. İnsanın mutlak özgür iradesine yapılan bu vurgu Allah'tan ziyade insanın kötülük ve iyiliğin kaynağı olduğu inancının mantıksal bir sonucudur. İmdi. Kur'an'ın kesin bir şekilde insanın irade ve seçme hürriyetini tasdik ederken Allah'ın mutlak hüküm sahibi olduğunda ve hiçbir şeyin onun iradesi dışında gerçekleşmeyeceği hususunda da ısrarlıdır. Ne var ki Mutezile bu ikinci fikre işaret eden tüm ayetleri metaforik ya da simgesel anlamlar olarak yorumlar. Mutlak irade sahibi insan olarak Mutezile tefsir geleneği diye not düşmüyorum. Batıni tefsir, İslam'ın bu bağlamda çözmesi gereken başka bir sorun da bazı aşırı Şii gruplar, özellikle İsmaililer ve Sufilerce oluşturulan batini ve sembolik tefsirlerdir. Bu tür yorumlamada nesnel bir ölçüt ya da tefsir ilkesi yoktur. Her şey subjektiftir. Her şey için sembol olarak kullanılır. Bu çeşit tefsirlerin en aşırı örnekleri Şii el-Kummi ve Mutasavvıf İbn Arabi'nin çalışmaları arasında yer almaktadır. Yani her şey uyuyor o tefsirde.
Diğer bir makaleye geldik arkadaşlar. İslam ve siyasi aksiyon. Dinin hizmetinde siyaset. İslam özü itibariyle siyasidir diye not düşmüşüm köşesine. Hem kendisi hem muhalifleri biliyorlardı ki bu boyutta bir sosyal ıslahat ya da değişim onun siyasi iktidarı yüklenmesini de getirecekti. Ve hiç şüphe yok ki Hazreti Muhammed'e muhalefetin büyük bir kısmının kaynağı buydu. Bu muhalefet kısmen de kabileler arasındaki şiddetli düşmanlıktan doğuyordu. Hazreti Peygamber Büyük Kureyş kabilesinin Beni Haşim koluna mensup idi. Diğer kabileler Hazreti Muhammed'in siyasi lider olarak kabul edilmesinin Beni Haşim'in yönetime geçmesi anlamına geleceğinden korkuyorlardı. Peygamberimizin siyasi özeti diye not düşmüşüm. Eylül 622'de Medine'ye bu şehrin daveti üzerine gitmesinden sonra Hazreti Muhammed bu şehrin dini siyasi başı olma görevini üzerine aldı. Bir ve eşi benzeri bulunmayan Allah'a ibadeti tebliğ ile birlikte. O böylece toplumsal ıslahat, değişim programını tabrik edebilme imkanına sahip oldu. Fakirlerin durumlarını düzeltmek, müzmin borç altında inleyen yoksulları kurtarmak, savunma faaliyetlerini ve diğer kamu hizmetlerini yola koymak için zenginler, hali vakti yerinde olanlar zekat ile mükellef tutuldu. Kadınlara mirastan pay tanındı, evlilik ve boşanma kurallara bağlandı vesaire. Hazreti Muhammed barış anlaşmaları imzalıyor, savaş ilan ediyor ve yapıyor. Nihaya hakim olarak davalara bakıyor ve karara bağlıyordu. 630'da Mekke direnmeksizin ona teslim oldu. Bunu Arap kabilelerinin temsilcilerinin sürekli bir akını takip etti. Haziran 633'te ahirete intikal ettiğinde Hazreti Muhammed hemen hemen bütün Arap Yarımadası'nın kudretli peygamber yöneticisiydi. Yukarıda sunulan umumi ifadeler Hazreti Peygamber döneminde din ve devlet ilişkisini ortaya koymuş olmalıdır. Din ve devlet kardeştiler demek doğru değildir. Ne de onların birbiriyle ortak faaliyet gösterdikleri söylenebilir. Kendi başına devlet hiçbir şey değildir. O İslam adı verilen ahlaki ve manevi değerlerin ve prensiplerin bir yansımasıdır. Yani burada batıdaki devlet teorilerinden, devlet kültüründen ayrı bir bakış açısı. Yani devlet şuradan gelir, buradan gelir. Devletin oluşumunu açıklayan teorilerden falan bağımsız tamamen ilahi bir teorize etme durumu var. Devam ediyoruz. Öncelikle Kur'an'ın isteği ve peygamber tarafından da 20 yıldan biraz uzunca bir zaman zarfında yakın çevresine bilfiil talim ettirilen etkili ahlaki terbiye ve eğitimin büyük sayıda ve neredeyse aniden akın gelen yeni Müslümanlara da başarılı bir şekilde aktarılabileceği düşünülemezdi. İkinci olarak neredeyse ani bir şekilde büyük bir imparatorluğun inşası ile yeni teşekkül etmiş olan Müslüman aydın sınıf yani ulemalar bu imparatorluğun yönetimi için bir İslam hukuk sistemi ortaya koymak ve onu geliştirmek gibi büyük bir işle yüz yüze kaldı. Bu ilk hukukçular sadece timsali idiler ve görevlerini kendi zamanlarına göre olağanüstü mükemmellikle yerine getirdiler. Fakat maalesef hukuk ile ahlak aynı şey değildir. Hukuk tanımı gereği zahiri görünen davranışlarla uğraşır. Bu gelişmeden dolayı Kur'an tarafından öngörülen türden bir deruni ahlaki eğitim, terbiye zorunlu olarak durağanlığa düştü ve geriledi. Ben de şu şeye çok şey yapıyorum arkadaşlar. Hani bugün ben bazen işte çatıyorum ya, bu sosyal medyada şöyle anlatıyor, böyle anlatıyor, literatüre inmiş. Ben orada anlatırken sanki o literatürü küçümsüyorum falan gibi bir algı oluşuyor. Ben o yüzden hep şeyi belirtiyorum. Ya o literatür bizim için çok önemli, çok kıymetli. Yani orada keşke ben de Arapça öğrensem, bizzat bunlara baksam, keşke zamanım, başka heveslerim olsa yapsam ama yok. Ama şunu da biliyorum. Bu literatür zamanının büyük dehalarının genelde zamanları için oluşan sorunlara çözüm üretmesiydi. Yani bu adamlar, bu büyük bizim fakihlerimiz, hukukçularımız bugüne gelseydi olaya bambaşka bir yerden bakarlardı. Yani şu gün onları savunanlara kesin gülerlerdi, yani onu söylüyorum. Bir de biz hukuk şeriatıyla hani o aktif şeriatla eddini karıştırma meselemiz var. Yani eddin dediği hani hocanın ya da Mustafa Öztürk'ün başka kitaplarında güzel açıklıyor. Hani eddin dinin özü. Evrensel ve tarihüstü. Hiçbir zaman değişmeyecek özü. Şeriat ise onun uygulanma biçimlerinin tarihi süreçte değişimi. Yani hukuk. Ama biz işte bu hukuka o kadar yüklendik, topluma yüklendik ve bunu o kadar değişmez kaidelermiş gibi dinin özü gibi algıladık ki asıl mevzu, temel dini ahlaki eğitim gitti. Devam ediyorum.
Kur'an, müminler toplumunu inşa edip onlardan karşılıklı istişare ile faaliyet göstermeleri istediğinde yasama sürecini düzenlemek için temel bir prensip de vermiştir. Bu şura veya karşılıklı danışma düsturudur. Onların yani müminlerin işleri karşılıklı istişare ile halledilecektir. Kur'an da bu prensibi yoktan var etmedi. O Arap kabileleri arasında daha önce de mevcut olan ve Kur'an'ın da tasdik ve tasvip ettiği demokratik bir yasama, karar alma yani decision making yani kanun yapma, karar yapma prensibiydi. Kur'an'ın getirdiği ana değişiklik şurayı bir kabile kurumundan bir ümmet, toplum kurumuna dönüştürmesidir. Zira o kan bağlarının yerine inanç bağlarını koymuştur. Beni Saide gölgeliğindeki uzun münakaşa ve müzakerelerden sonra Mekkeli saygın bir kişi ve Hazreti Muhammed'in sadık arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ilk halife seçildi. Şura 4 halife zamanında Emevi hakimiyetine kadar bir süre için gayri resmi yani informali olarak işlemeye devam etti. Emeviler döneminde hanedan idaresinin ihdas edilmesiyle şuranın yerini tabiatıyla rejimi destekleyen gruplar aldı. Şura sonuçta hiçbir zaman kurumsallaşamadı. Eğer şura bir kurum haline alsaydı İslam tarihi hem siyasi hem dini açıdan köklü şekilde farklı olurdu. Gerçekten çok farklı olurdu arkadaşlar. Yani batıya biz bilimi götürdüğümüz gibi hani biz batıya işte bu 1000. yıllarda artık çeviri faaliyetleriyle Aristo'yu tekrar tanıttık. İbn Sina'yı, İbn Rüşd'ü götürdük ya. Bu onların biraz daha felsefi zeminiydi. Bilimsel zeminiydi. Biz eğer şu şurayı kurumsallaştırabilseydik, gerçekten onu bugünkü manada alsaydık, yani 1400 önce orada başlasaydı, bugün demokrasinin beşiği bir yerdik yani. Demokrasi üzerine tartışılan her konuyu çözmüştük, içselleştirmiştik. Yani biz sadece batıya bilim değil, gerçekten demokrasi de ihraç ederdik yani. Onlar da bir günde demokrat olmadılar tabii. Hani kavga, dövüş hala da çok değiller. Ona ben de katılıyorum ama en azından bugünkü seviyelerinden ve biz kendi seviyemizden çok üst bir yerde olurduk. Ona inanıyorum. Kur'an'a göre şura tek bir şahsın yani yöneticinin danışma amacına uygun gördüğü belirli sayıda insanda tavsiye araması ve sonra da onların tavsiyelerini kabul etmek ya da etmemekte serbest olması değildir. Açıkçası Kur'an her şeyden önce İslam toplumunun işleri yani emruhum açısından meseleye yaklaşmaktadır. Tek bir fert veya seçkinlerin işi açısından değil. Bundan dolayı yönetim toplumun ortak işidir. İkinci olarak ki bu da aynı derece önemlidir. Kur'an'ın ifadeleri şöyledir. Karşılıklı istişare ile karar verilecek yani şura beynehum bu son derece açık bir şekilde bir şahsın yani yöneticinin başkalarına yani bizzat kendisine atayıp toplum tarafından atamamışlıkları ya da seçilmemişlikleri itibariyle toplumu temsil etmeyen başkalarına danıştığı bir durumu kabul etmez ve öngörmez. Çok iyi. İran etkisi diye not düşmüşüm buraya. Şüphesiz sultanlar güçlü ve etkili idareciler idi. Onlar hukuku ve düzeni korudular ve adalet dağıttılar. Ancak onların yönetim ve adalet anlayışları gittikçe artan bir şekilde eski İran düşüncelerinden etkilenmekteydi. Allah tarafından desteklenen kral yani far-ı izadi kavramı bu etkilerde ortaya çıktı. Ve yine bu tesirden bir günlük siyasi karmaşa ve kanunsuzluk 30 yıllık istibdat yönetiminden daha kötüdür anlayışı doğmuştur. Yani bunu çok duyarsınız. Özellikle klasik literatürü savunanlarda ama öyle bir şey yok. Bunun bir versiyonu için bakınız Fazlullah'ın İslam kitabına diyor. Yine siyasi hadislerin topyekun bir tahlili için İslami metodolojiye bakın diyor. Onu da galiba kanaldaki inceleme Islamic Methodology in History yani kötüdür. Bunu daha ilk dönemlerde ortaya çıkan iç savaşlar ve tek bir büyük günah işlemesi halinde siyasi iktidarın yerinden edilmesi gerektiğini inatla iddia eden harici idealist fanatiklerin isyanları korkusuyla Sünni İslam'da hemen benimseyiverdi. Yani olay İran'dan çıktı ama Sünniler de hemen benimsedi. Sünni siyasal İslam burada başladı demişim. Sonra adalet dairesi demişim. Büyük adalet dairesi yani Great Circle of Justice denilen bu görüş esasında toplumsal sınıflar yani asker, köylü, zanaat ve din adamları 4 sınıftan oluşuyor. Ve bunlar statik gruplar. Gruplar arası geçiş yok ve sürekli birbirini besleyen sabit bir döngü. Arasındaki muvazene denge demek arkadaşlar. Muvazene doğru dengeyi. Muvazeneyi sürdürmeye yönelikti. O toplumun geri kalan kısmı için
yiyecek temin eden köylünün refahını özellikle vurguluyordu. Ama köylünün refahını kendinde kıymetli olduğu için insan odaklı yapmıyordu. Köylü zengin olacak ki vergi verecek. Vergi verecek ki sultan asker besleyecek. Sultan asker besleyecek ki ülke genişleyecek. Ülke genişleyecek ki köylü refaha erecek falan gibi. Hani o adalet dairesi öyle işliyor ama insanlara kendi özünde müreffeh kılmak iyi olduğu için değil. O bir amaç sebebiyle görülüyor. Osmanlı ve örfi idade diye not düşmüşüm. 11. asra gelindiğinde hukukun bu özel ellerde gelişimi hemen hemen durdu. Çünkü yeni hukuki düşünce kapısı yani içtihat kapandı uydurması yerleşti. Fakat toplumlar her an hareket halinde oldukları için daha sonraki Müslüman devletlerde hükümetler bizzat kendi kanunlarını vaz ettiler. Yani içtihat kapısı kapandı diyenlere de gerçekten gülüyorum. Kim kapattı ya? Biri söylesin şu kapıyı. Hükümet tarafından yapılan bu teşri, kanun koyma faaliyeti özellikle Osmanlılar tarafından sistematik bir şekilde yürütüldü. Her ne kadar onların hukukunun laik seküler hukuk olduğu söylenemese de zira onun müeyyideleri şeriat hukukunda mündemiş idi yani içinde dahildi. Yine de bu Türkiye'de laik hukukun doğuşuna en azından zemin hazırladı. Her alim kendi döneminin çocuğudur diye not düşmüşüm buraya. Kendi dönemlerinde Müslümanlar artık herhangi bir merkezi hükümete sahip olmadıkları için bu iki şahsiyetin düşüncesinde de belirli bir yönetimden ya da devletten ziyade şeriat ve İslam ümmeti ağırlık kazanmıştır. Yani bunlar kim? İbn Teymiye'ye göre Müslümanların bir halifenin idaresi altında tek bir cihan şumil yani global idareye sahip olmaları zorunlu değildir. Esas olan muhtelif Müslüman idarelerin sıkı şekilde işbirliği yapmalarıdır. Fakat o İslam ümmeti ve onun anayasasının İslam şeriatının uygulanmasına özel bir vurgulamada bulunur. Şah Veliyullah'ın vurgusu ise nispeten farklıdır. Mafih onun merkezi vurgu noktası da şeriat ve ümmettir. Diğer taraftan milli ya da bölgesel Müslüman devletlerin bağlı olacakları uluslararası bir İslami dünya düzenini gerekliliğini de vurgular. Burada dediğim o arkadaşlar. Her alim kendi döneminin gerçekten çocuğudur. Üniter değerler, üretilen değerler ve üretim metodu ile doğrudan bağlı olduğu için bunu nasıl yapacağız diye not düşmüşüm buraya. Her şeyden önce şu bilinmelidir ki İslam modernizmi sekülerizm ve modernleşme ile aynı şey değildir. Oldukça çok sayıda batılı sosyal bilimci özellikle de siyaset bilimciler kısmen cahillikten geniş ölçüde de şüphem bu yönde öyle görmek istedikleri için ikisini özdeşleştirmektedirler. Onlar her türlü modernleşme çabasının sekülerleşme olduğunu farz ederler. İslam söz konusu olduğunda bu tamamen gerçek dışıdır. Gerçek olan İslam modernizmin İslam liberalizmini temsil ediyor olmasıdır. O modern batıda önemli liberal sosyal değerleri alıp bu değerlerin gerçekliği veya doğruluğu hakkında deliller göstermek maksadıyla Kur'an'ı yorumlamaktır. Yoksa sosyal bilimciler deyip durdukları gibi sırf onları meşrulaştırmak, haklı göstermek için değil. Çünkü bu Kur'an ve peygamberin mirasını yeniden anlama yani re-understanding sürecinde söz konusu olan ve mesele ile doğrudan ilgili olan şey sadece Müslümanın aklı değil daha da fazla onun inancıdır. Batı sosyal değerlerin hepsi birden kabul etmez. Batılı sosyal değerlerin hepsini birden kabul etmez. Çok önemli olan batılı değerler tamamen reddeder. O kadının toplumsal hayata katılımı savunurken mesela yani seks, cinsiyet ahlakının batıda yaptığı tahribata gözlerini kapamaz. Aile kurumunun harap edilişine kör değildir. Burada da şey demişim ben hani bu vurguyu yapmışım. Üretilen değerler ve üretim metodu ile sonuçta bu üretilen değerler batıda çıktı. Bu kavramlar bile batının kavramları. Haliyle üretilen değer üretim metodu yani buradan gelen metotla üretiyor. Doğrudan bağlı olduğu için. Bunu nasıl yapacağız yani? Bence o yüzden bambaşka. Hani hoca buradan tabii bir ilham vermek adına bunu anlatıyor ama bence başka şeyler konuşacağız. Halkın cahil olduğu iddiasına Namık Kemal Türkiye'de barış ve savaş, vergi ve eğitim meselelerini anlamaya yetecek kültür ve bilgiye sahip insanların bulunduğunu ve bunların hükümeti de yürütebileceklerini söyleyerek mukabelede bulunur. Böylece de bir toplumu idare etmek için hiçbir teknik teoloji bilgisinin zorunlu olmadığına işaret eder. Bu cevap bize doğru görünmektedir. Hani burada da hani alıntı yapmadığım yerde şunu söylüyor arkadaşlar. Hani işte demokrasi olur mu? İşte bizim halkımız cahil okumamış gibi tartışmalar o zaman da var. Özellikle bu meşrutiyet ve anayasa tartışmaları olduğu zaman Osmanlı'nın son döneminde. Özellikle ulema sınıfı teolojik bilgisiyle ahkam kesip yani bunlar cahil halk bilmez demeye getirirken Namık Kemal basit dünyalık işin öyle bilgiye gerek yoktur. İnsanlar buna yeter diye savunuyor. Bir hukuk kitabı olmayan Kur'an'ın temel gayesi
İnsanlarda hakiki bir vicdan yaratmak, insanın ahlaki enerjisini en üst düzeye çıkarmak ve bu enerjiye uygun yollarda kullanmaktır. Şu husus güçlü bir tarzda savunulabilir ki, Kur'an'ı ne kadar teknik bir kitaba dönüştürürseniz o kadar vicdanınız körleşir ve donuklaşır. Mesela İran'daki din adamları yönetiminin İslam adına vatandaşlar arasındaki her türden insana reva gördüğü vicdana sığmaz ve kontrolsüz kıyıma hepimiz şahit olduk. Ve buna Hümeyni ilahi yönetim veya din adamlarının yönetimi, velayeti fakih adını vermektedir. Tekrar edelim ki Kur'an ne seçkinler ne de özel imtiyaz sahibi sınıflar kabul eder. O sadece müminler cemaatini tanır. Kur'an açık olarak toplumun her birim veya bölümünde dini anlayış açısından güçlü bazı insanların dini öğrenmelerini ve sonra da diğerlerine öğretmelerini söyler. Hümeyni ve günahları diye not düşmüşüm. Kur'ani ölçülerden sapmanın meydana gelme oranı ve derecesi belki de hiçbir yerde Hümeyni'nin İran'ında olduğu kadar açıkça görülmemiştir. Şu bir gerçektir ki Şia siyaset kuramı muhtemelen antik İran ilahi hükümdar düşüncesinin etkisi altında yanılmaz, kayıp, gizli imam akidesini formüle etmiştir. Bu konuda da dediğim gibi heterodoks İslam'da bir uzman olan Ahmet Yaşar Ocak hocamızın kanaldaki videolarına bakabilirsiniz. İmamın yokluğunda ki bu Hümeyni'ye göre 1000 yıl daha sürebilir, vekil imam görevi ihdas edildi. Yani onlar asıl yönetme yetkisi güya günahsız vekil imam, o da günahsız. Ya papazlara benzeyen bir şey işte ya, papallığa benzeyen bir şey. Hümeyni'nin velayeti fakih görüşü Kur'an'la bariz bir çelişki içinde olup hatta geleneksel Şii dini siyasi düşüncesinin de bir ihlalidir. Cihat, savaş ve barış diye not düşmüşüm. Hiç şüphe yok ki Kur'an yeryüzünde sosyopolitik bir düzenin kurulmasını ve bunun içinde bu makalede ortaya koyduğumuz yapı ve niteliğe sahip bir toplum hazırlanmasını ister. Dikkat edin arkadaşlar. Önce toplum diyor hoca. Hani devlet hazırlanması değil. Makale siyasetle ilgiliydi ya. O siyaseti siz devlet siyaseti olarak algılamayın. Toplumu oluşturacak siyasi politikalar olarak algılayın. Ortaya koyduğumuz yapı ve niteliğe sahip bir toplum hazırlanmasını ister. Bu nedenle siyasi aksiyon İslam'ın özüdür ve bu siyasetin İslami düşünce ve hedeflere tabi olmaması düşünülemez. Buna cihat ya da Allah yolunda topyekun mücadele adı verilir. Bu cihat barış yoluyla olabilir. Fakat eğer gerekiyorsa savaşmaktan kaçınılamaz. İslam bir şiddet dini olmaktan çok uzaktır. O bizatihi şiddeti ahlaki bir prensip merhalesine yükseltmez. Fakat eğer böyle bir düzen şu ya da bu şekilde şiddete başvurmaksızın inşa edilemezse o şiddetten kaçınmayacaktır. 19. ve 20. asırlarda İslam ülkelerinin büyük çoğunluğu Batı'nın sömürge hakimiyeti altına düştüğü zaman bu ülkelerdeki sömürge karşıtı hürriyet hareketleri bağımsızlığı yeniden kazanmak için etkili bir şekilde cihat prensibine başvurmuşlardı. Mesela Cezayirler bağımsızlık mücadelelerinde nüfuslarının %10'unu kaybettiler. 4. makalemiz İslam, sorunlar ve fırsatlar. İslam, Challenges and Opportunities. İslam, Past, Inflation and Present Challenge. Bir kitap arkadaşlar. Kitabın bir bölümü bu. Ne zaman? 1979. Günümüz İslami gelişmelere bir bakış demiş. Modernist öncesi ıslahat, yani buralarda çok bir yeri çizmediğime göre bildiğimiz şeyler arkadaşlar, o problemler zaten. Modernist öncesi ıslahat hareketlerinin hepsi aşağıdaki ortak nitelikleri göstermiştir. 1. İslam toplumun toplumsal ahlaki açıdan bozulmasına karşı derin ve değiştirici bir ilgi. 2. Asıl İslam'a geri dönüş çağrısı ve tasavvufun avami şekilleri tarafından üretilen hurafelerle mücadele. Geleneksel hukuk okullarının sabitliği ve nihailiği fikrinden kurtulma ve içtihat yapma. Yani asıl mesajın anlamının ferdi olarak yeniden düşünülmesi. Ferdi, benim bireysel İslam dediğim şeyi bu hoca ferdi diyor. 3. Avami dinin ürettiği ve eş'ari kelamın da hemen her alanda görülen etkisinin açıkça katkıda bulunduğu kaderci hayat görüşünün ezici yükünden arınma çağrısı ve nihayet 4. Eğer gerekiyorsa bu ihyacı ıslahatı silah gücüyle yerine getirme, yani cihat. Son şeyine katılmadım. Ama bu makalenin şeyde yazıldığına göz önüne alırsak arkadaşlar 79'da hocayı da anlayabiliyorum. Vehhabileri seviyor gibi demişim. Oraya da katılmadım.
Ne var ki bu hareketler içtihadı teşvik etseler de zamanla düşünceyi en azından yolundan alıkoyan bir tavır geliştirdiler. Sadece felsefe değil, kelam da dahil olmak üzere düşünceye güvensizlik. İbni Abdülvehhab ve takipçilerinin de bağlı olduğu Hanbeli okulunda son derece yaygındır. Fikirleri Abdülvehhab'a ilham olan İbni Teymiye kaliteli bir kelam alimiydi ve ikisinin de temelde İslam'a ters olduklarını söylediği felsefe İbni Arabi ve takipçilerinin vahdedi vücutçu yani teosofik tasavvufunu da derin bir şekilde incelemişti. Vahhabileri spekülasyon, düşünce ve felsefeden tamamen uzak tutan ve son derece şüphe ettiren şey İbn Sina'nın yoldan çıkmış akılcılığının saldığı mutlak korkuydu. Fakat şu açıktır ki bütün felsefi düşünce aynı değildir ve şu daha da açıktır ki bir kimse benimsediği dini fikir veya tutumu eninde sonunda tutarlı bir ifadeye kavuşturmak durumundadır ve böylece o bir düşünce sistemi yani bir felsefe haline gelir. Arkadaşlar ezan okunuyormuş. Birazdan devam edeceğim. Mesela Vehhabi hareketinin halk arasında yaygın sufi hurafecilik sorununu çözümü kutsal metne yani Kur'an'a geri gitmekle bulmasının sebebi budur. Zira ona acil ihtiyaç hissediyordu. Halbuki diğer taraftan bu hareket tevhid ile birlikte Kur'an'ın başlangıçtaki mesajın temel unsurlarından birini teşkil eden ve şaşırtıcı bir devamlı enerji ve şaşmaz bir tutarlılıkla Kur'an'ın her tarafından bildirilen insanın insan tarafından ekonomik sömürülüşünün mutlak reddi gibi şeyleri yani ekonomik adalet akidesini Kur'an'da ne aradığı ne de buldu. İlk dönem Vehhabileri Kur'an'ı bu merkezi akidesine geri dönmeye acil ihtiyaç hissetmeliler ve bu sebeple de ona dönmediler. O halde rahatlıkla diyebiliriz ki mantığı itibariyle modernist öncesi ihyacılık özellikle beşer otoritesini reddetmek ve içtihat üzerinde ısrar etmek bakımından temelde büyük bir özgürleştirici güç idiyse de İslam Rönesansı'na müsbet katkıları açısından genel olarak sonuçsuz kalmıştır. İslam'ın geleneksel eğitim sistemi öylesine dar, kısır ve özgünlükten yoksun hale gelmişti ki herhangi büyük bir sorunun ortaya atılması veya herhangi bir yeni fikri atılıma girişilmesi tahayyül bile edilemezdi. Dahası var. Eğitim yani gelecek nesillerin zihinlerinin şekillendirilmesi meselesinde ihyacılar müfredatı basitleştirerek ortaçağ medreselerinden bile korkunç bir geriye dönüşe imza attılar. İhyacıların Kur'an ve sünnet üzerindeki ısrar ve vurguları takipçilerini aslında fikren daha zengin kırılmakla birlikte uzun zamandır özgünlükten yoksun olan tefsirlerin veya yorumların bulandırılıp karmakarışık ettiği geleneksel ulemanın zihinlerinden daha şuurlu ve sağduyuya daha açık yaptı. Ama o sağduyu ve şeyi kullanamadılar işte. Öyle görünüyor ki muhafazakarların ve ihyacıların modernistlere karşı itirazları modernistlerin temel toplumsal değişme fikirlerinin yabancı yani batı kökenli ve böylece de gayri İslami olduğu iddiasına dayanmaktaydı. Fakat İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar herhangi bir aşırı zihne veya duygusal gerginliğe girmeksizin hayatın her alanında öylesine çok sayıda gayrimüslim kaynaklı fikirleri özümsemişlerdir ki böyle itirazları kolayca kabul etmek pek zordur. Gerçek sebepler Batı'nın sosyoekonomik üstünlüğünün sebep olduğu psikolojik halde yani parçalanmış özgüven halinde yatar. Halbuki önceki dönemlerde Müslümanlar üstündüler ve dünyanın büyük bir bölümünde Batılılarınkine benzer bir üstünlük kurmuşlardı. Yani burada hoca çok güzel anlatmış onu. Yani modernistler yani muhafazakarlar böyle gelmiş böyle gider diyenler, ihyacılar böyle gelmiş böyle gideri bırak daha geriye götürür. Hadise şeye gidelim aradaki her şeyi silelim diyenler. Hani ikisi de modernistlere düşman. Modernistlerin de her dediğiyle katılmamakla birlikte en azından muhafazakar ya da ihyacılara hiç katılmıyorum. Ve onların da sebebi şu işte yani yok neymiş batıdan gelmiş falan. Yani ilk dönem şeylerinde hiç öyle bir şey yok. Ama bugün her şey temkinli. Yani bugün de aslında bir şey söyleyeyim mi yani işine gelmeyince yani birilerinin kişisel çıkarlarına dokununca yoksa kimsenin batıdan gelen şeylerle hiçbir sorunu yok yani. Herkesin elinde telefon, televizyon, film, elektrik, su yani batının ürettiği pratik çıktılarla hiç kimsenin bir sorunu yok yani. Ya da batıdan gelen diğer ahlaki hukukla başka bir videoda söylemiştim. Herkes işte şeriat diyor. Şeriat deyince ne anlıyorsun? Hukuk ney? 4 karı, 4 eş. Başka ne var? Faiz haramdı. Başka? Medeni hukuka dair bilgisi sıfır olan adamların şeriatı savunmalarını falan takip ediyoruz. Ve bu adamlar işte bir şeyleri savunuyor güya.
Ama her biri de çok rahat gidip laik hukuk sisteminde, ticaret hukukunda, ceza hukukunda gayet de memnunlar. Hiç kimsenin de bir şikayeti yok. Herkes gidip oy vermekten, oy hakkından, demokrasiden de gayet memnunlar. Yani İlber Ortaylı Hoca'nın dediği gibi yani bu ülke insanlara demokrasiyi özümsedi yani. Gerçekten özümsedi. Hani hiç kimsenin bunlarla sorunu yok ama işine geldiği yerlerde saçmalama özgürlüğüne sahip herkes. Mamafi şu da doğrudur ki modernistlerin savundukları bazı fikirler doğrudan doğruya büyük ve köklü bir takım menfaatlere dokunuyordu. Demokrasiye, monarşi veya herhangi bir şekilde otokratik yönetimi savunanlar tarafından şiddetli muhalefet yöneltiliyordu. Eğitimde meydana gelen büyük değişmeler Orta Çağ boyunca eğitim kurumunu tekelinde tutan ulema tarafından kesinlikle hoş karşılanmıyordu ve elbette son tahlilde tamamen yani geleneksel köylü veya çiftlik yevmiyecilerinin aksine sanayi işçilerinin iradi katılımlarına dayanacak olan modern sanayi toprak ağlarını veya benzerlerini rahatsız edecekti yani. Unutulmamalı ki yeni ihyacılık klasik modernizmin kısmen kabulü, kısmen de ona bir tepki olduğu için tanımı icabı daha evvel klasik modernizmin ortaya çıkardığı İslam ülkelerinde tezahür etti. Dahası var eski ihyacılığının ana vatanı olan bu ülkelerin halkları uygun bir modernizm şeklini kabulle yeni ihyacılardan bir anlamda daha hazırdır. Zira yeni ihyacılar bırakınız amaçlarını gerçekleştirmek için bir yöntem geliştirmeyi bizzat kendi amaçlarını dahi bilmeksizin modernistlerle bir çekişme ağına düşerek kendi önlerine kaldırılamayacakları engeller koymuşlardır. Önemli gördükleri 3 konu şunlardır. Banka faizi haramdır. Kadınların peçelerin açılması, kadınların toplum hayatına katılması ve aile planlaması büyük günahlardandır ve aklı kullanmak, tefekkür tehlikelidir. Yani bu kadar. 3 şey tamamen Batı ile özdeşleştirirler ve bu üçüne de karşı çıkmada ihyacı, yeni ihyacı ve tutucu bir ve aynıdır. Olumlu olarak ise onlar maliye sistemini İslamlaştırmak için zekat kanunu yeniden tatbike konulmasını savunurlar. Yani bu üçü ihyacı, yeni ihyacı, tutucu hepsinde aynı bu kadar şey var. Kadını örtme, kadını kapat, faiz haram. Yerine ne koyuyorsun? Sıfır. Yani İslam Rönesansı'nın ön şartı yeni modernizm. Klasik modernistin ana fikri olan İslam'ın sadece İslam'ın şartları gibi birkaç özel imtiyaz tanınan vazifenin adı olmayıp bütün hayatı kapsadığı fikri bu parçacı yaklaşıma engel olmalıydı. İkinci olarak modernistlerin ele aldığı bu seçme konular durumun tabiatı gereği daha önce Batı'da ve Batı için sorun olmuş şeylerdi. Ortaya çıkan yeni ihyacı tepki İslam modernizminin bu batıcı yönünü düzeltici olmak açısından şüphesiz sağlıklıydı. Tabii bu demek değildir ki Batı'ya ve batılı fikirlere kapılar kapansın. Bunun anlamı İslam'ın hiçbir şart ve durumda basitçe Batı ile özdeşleştirilemeyeceğidir. Reaksiyon olarak ortaya çıkan hareketlerde genellikle olduğu gibi yeni ihyacılar da diğer bir aşırılığa kaçtılar. Netice şu oldu. Nasıl ki klasik modernistler İslam'ı açıkça Batı davranış kalıpları ile özdeştirmekle suçlanmalarına neden olan şeyleri seçmiş idilerse, şimdi de yeni ihyacılar kendileri vasıtasıyla İslam'ı Batı'dan ayırdıklarını ve ondan tamamen ayrı tuttuklarını iddia ettikleri diğer bazı muayyen şeyleri seçmekteydiler. Yukarıda ifade edildiği gibi banka faizinin kadınlara herhangi bir toplumsal rol verilmesi ve Kur'an'da yer alan bazı cezaların yani hudut yeniden tesisi yeni ihyacıların gözde konuları haline geldi. Halbuki İslam hayatın tümüyle ilgilidir ve ona ters düşmez diyorlardı. Yani diyorlardı da dedikleriyle yaptıkları tutuyor muydu? İşte bunun sonunda da IŞİD falan çıktı arkadaşlar. Yüzleşme diye not düşmüşüm. Müslümanlar çeşitli yönlerden gelen baskılara nasıl mukabelede bulunabileceklerini belirleyebilmek için Batı'yı ve fikirlerini nesnel olarak incelemeyi öğrenmelidirler. Batı'nın büyüleyici ve yaratıcı düşünsel faaliyetlerinden başka herhangi bir medeniyette olabileceği gibi iyi de vardır, kötü de. Mesela onun demokrasi fikri hem modernist hem de yeni ihyacılar tarafından savunulmaktadır. Diğer taraftan Batı ahlaki neticeleri açısından insan şahsiyeti üzerinde onarılmaz yaralar açmıştır. Müslümanlar kendilerinkiler ve Batı'nınkiler dahil bütün fikirleri nesnel olarak incelemeyi öğrendikçe modern dünya ile başarılı bir şekilde yüzleşmenin hiçbir yolu yoktur. Öğrenmedikçe yoktur. Dahası onların Müslümanlar olarak ayakta ve hayatta kalmaları dahi şüpheli hale gelecektir.
İşte bu gittikçe artan kavrayıştan dolayıdır ki son 2 asırdır içtihat hakkında çok şey duyulmaktadır. Fakat bu içtihat şimdiye kadar olduğu gibi parçacı ve rastgele değil, sistematik, kapsamlı ve uzak hedefli olmalıdır. Daha şu da anlaşılmalıdır ki burada içtihattan söz edildiğinde herkesten daha fazla imtiyazlı bir zihin, Müslümanlara yolu ebediyen gösterecek tek bir yanılmaz hükmünden bahsedilmektedir. Bir fazilet ve bilgi abidesinin her konuda nihai bir içtihatta bulunacağını düşünmek sadece safça değil, son derece tehlikelidir de. İçtihat düşenen kafaların çoğulcu bir çabası olmalıdır. Burada da hoca içtihatı bir zamanların büyük alimlerinin yaptığı gibi tek kişilik bir olay olarak değil, bir kolektif ekip işi olarak görüyor. Elbette bunlardan bazıları diğerlerinden iyi olacak ve bazıları da çeşitli açılardan o diğerlerinden daha iyi olacaktır. Yani sorun çözme kabiliyetine bakar. Hem Kur'an'da açıkça ifade edilmiş bulunan hem de Kur'an'ın hukuki bildirimlerinde mündemiç, yani içinde olan ki bu çok da daha sıklıkla karşımıza çıkar. Umumi prensiplere dayanarak öncelikle ahlaki öğretiler, akideler sistematize edilmelidir. Daha sonra Kur'an'ın gerçek anlamda hukuki emirleri. Kur'an'dan sistematik bir hukuk nizamı çıkarabilmek için bu ahlaki öğretiler ışığında anlaşılması ve yorumlanmalıdır. Sabit noktamız diye not düşmüşüm. Toplumsal durumların aynı kalmayıp değişmeye devam ettiğini anlamak ve kabul etmek durumundayız. Bu sebeple hukuk sadece Kur'an'ın ahlaki gayeleri ve prensipleri ışığında değil, aynı zamanda toplumsal durumdaki değişmeler açısından da yorumlanmalıdır. Terk edilemeyecek ve değiştirilemeyecek olan şeyler bizzat Kur'an'ın hedefleri ve prensipleridir. Dahası bunlar toplumsal değişmeyi kontrol etmeli ve yönlendirmelidir. Zira aksi takdirde bazı toplumsal değişmeler sağlıklı olmayacaktır. Yani bir sadece Batı'nın yaptığı gibi aklının peşine gidip de her şeyi perişan etmekte değil. Böyle bir mihenk noktası kalmalı. O da Kur'an'ın hedefleri ve prensipleri. Faiz meselesi önemli diye not düşmüşüm buraya. Burada özetlenen yöntemsel şartlar her zaman yerine getirilmediği için Kur'an'daki bir takım son derece önemli konuların birçok yanlış anlaşılma örnekleri rastlıyoruz. Bundan dolayıdır ki son derece hassas bir vicdana sahip birçok iyi niyetli Müslüman samimi olarak Kur'an'ın her türlü banka faizini ebediyen yasakladığına inanmaktadır. Burada gözden kaçırılan şey tarihi olarak ribanın ne olduğu, Kur'an'ın onu niçin kaba bir sömürü şekli olarak nitelendirip yasak ettiği ve bugün banka faizinin işlevinin ne olduğudur. Yani bunlara çok önemli yerler. Hepsinin de üstünde yukarıda işaret ettiğimiz gibi Kur'an'ın vahyi için hayati derecede önemli bir sahip olan ekonomik adalet mülazaları bizzat Müslümanlar tarafından unutuldu ve konu hakkındaki Kur'an öğretisinde elde sadece zekatın adı kaldı. Yani burada da şu söylenebilir arkadaşlar. Günümüz bankacılık sistemi, faiz sistemi bütün dünyada var. Ama İskandinav ülkelerinde mesela Japonya'da falan faiz herhangi bir şekilde sömürü aracı değil. Hatta bazı ülkeler artık eksi faize giriyor. Çünkü enflasyon durumundan dolayı para veriyorsun daha azını ödüyorsun falan düşünsene. Ya da sıfır faize kredi veriyorlar. Niye veriyorlar? Çünkü artık o işleve gelmiş, o güvene gelmiş. Ama oradaki Kur'an'ın hedefi neydi? Kaba sömürü aracı haline gelmişti riba. Ribayı başka yerde söylemişti hoca. Yani borcu alıyorsun, gününde ödeyemiyorsun, 2'ye katlıyor. Gene kısa bir süre gene 2'ye katlıyor. Yani düşünsene 3 ayda bir borcun 2'ye katladığını. Böyle bir faiz mi olur? Oradaki faiz bugün bankadaki temettü faizi olabilir mi? Ya da senin bir yatırım yapmak için aldığın sermaye birikimi olabilir mi? Ya bu olamaz tabii ki. Haliyle bir şeyleri netleştirmediğimiz için sıkıntı çıkıyor. Ve bugün faizin düzgün işlediği yerlerde, sömürü düzeni olmadığı yerlerde hiç bu şeyler gündeme gelmiyor. İslam'ın önemi günümüz için çözümü demiş. O halde İslam için bugünkü tek sorun şudur. İslam'ı tarihin enkazından nasıl temizleyecek? Onu sadece Müslümanlar arasında değil, topyekün dünyada canlı bir güç haline nasıl getireceğiz? Yani İslam bir gün öyle bir hale gelecek ki arkadaşlar, Müslümanları değil, Müslüman olmayanlara bile çözüm üretecek. Yani örnek veriyorum. Laik bir hukuk sisteminde bir adam bir çözüm bulamayacak ve diyecek ki ya burada bir İslam şeriatının yeni bir uygulaması var. Bu benim hukukuma uygundur deyip senden iktibasta bulunacak. Yani bugün gerçekten İslam dünyaya hakim olur. Yani öyle saçma sapan bağırma çağırmayla değil, sloganlarla değil. Bir gün gerçekten senin ürettiğin değerler Batı'nın bile hiç o değerlere alakalı olmadan ya bu güzelmiş, bugünün sorununu iyi çözüyor, ben bunu alıp kullanırım diyeceği hale gelecek yani.
Zira tarihin bu kritik kavşak noktasında dünya insanlık için sağlam ve iyi bir gelecek kurulmasında hak ettiği rolü oynayabilmesi için İslam'a eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Mevcut durum ve İslam demişim. Zaten mevcut durumu biliyoruz aşağı yukarı. Batı medeniyeti diye not düşmüşüm. Demokratik batıdaki fiili durumdan kastımız kendini başıboşluk ve karmaşa şeklinde gösterip Batı toplumunda varlığı bilinen çok sayıda fenomendir ki gerçekten burada sayamayacağımız kadar fazladır. Herhangi bir gözlemcinin buna karşı çıkacağını zannetmiyorum. İlginç ve dahası endişe verici olan şey bir avuç kişinin bununla ilgilendiği veya hatta bundan endişelendiğidir. Bugünkü durumda kuralsızlık ya da başıboşluk hür seküler demokrasinin öbür yüzüdür. Hakikat Batı medeniyetinin şimdi içten içe çürüyen bir dev olduğudur. Kesinlikle. Bu durum veya sorunun bir ölçüde tam bir ümitsizliğindendir ki onun anlamının farkında olanlar dahi onun için bir şey yapamayacağı şekline gizli bir korkuya sahiptirler. Zira nereden işe başlanacağı ve kimin başlayacağı bilinememektedir. Siyasi yapı seküler demokratik olduğu için halktan iyi ve ahlaklı olmaları da istenemez. Bir başkan ya da başbakanın bunu yapmasını kimse ne umar ne de bekler. Yo, ben umarım da beklerim de bulana kadar da uğraşırım. Ne de Hristiyan din önderleri bu durumu iyileştirebilmek için fazla bir şey yapabilirler. Yakın asırlara kadar Hristiyanlık manevi bir güç idiyse de bu manevilik evlilik hariç hemen hiçbir zaman siyaset ya da Hristiyan toplulukların diğer toplumsal kurumlarını yönlendirmedi. Sonuçta evlilik de laik hale geldi. Hristiyanlık bitti. Meydan şimdi sosyal bilimcilerindir. Olguları sistematik olarak tespit ve toplumsal gerçek durumunu tayin açısından onlar son derece etkilidirler. Şu şartla ki elbette bu şart gayet önemlidir. Onlar aradıkları şeyi bulmak için gerekli idrak kabiliyetine sahip olsunlar. Çünkü salt tasviri sosyal bilim ne mümkündür ne de arzu edilebilir bir şeydir. Sosyal bilim ne de bizatihi amaçtır. Mesela şiir gibi. Onun hedefi uygulamaya yöneliktir. Kabul edilsin ya da edilmesin. Hoşa gitsin ya da gitmesin. Onun hedefi toplumun yeniden inşası ya da toplumsal mühendisliktir. Mühendis sıfatıyla kim kimi hangi temel üzerinde ve hangi yönde inşa edecektir. Önemli olan bu. Diğer taraftan İslam'ın ana görevi doğuşundan itibaren sağlam bir ahlak temeline dayalı toplumsal bir düzen kurmak olmuştur. Bu görevin icrasında başı çeken bizzat onun maneviyatı yani gerçek ahlakıdır. O bu dünyada dindarlıktır. Bu dünya için değil. Ekonomik refah ve tabiatın insani hedefler için kullanımı bu ahlakın ayrılmaz parçasıdır. Çok önemli. Ahlaki bir temele dayalı sağlam bir toplumsal düzen yaratma isteği basit, banal ve basmakalıp bir istek değildir. Onun nasıl da daimi bir arzu ve nasıl da zor olduğunu beşer tarihi iyi bilir. İnsanın müşkülpesentliği, dargörüşlülüğü ve bencilliği insanın kötü vaziyetinin temel nedenidir ve dahası beşeri bütün ızdırap ve sıkıntılar bunlara atfedilebilir. İslam bu rahatsızlığa gerçek bir çare, insanın zayıflıklarını ve çirkinliklerini nasıl aşacağı ve hakiki bir beşer kardeşliğini nasıl tesis edeceği hususunda bir reçetedir. İnsanlığı doğru yola çekebilmek ve içinde bulunan ahlaki bataklıkta müsbet bir yön çizebilmek için tarihi İslam'ın büyük bir bölümünü aşmalı ve gerçek İslam'ı yeniden keşfetmeliyiz. Bu gerçek İslam Kur'an'da ve onun ahlak prensiplerinde somut olarak daima mevcuttur. Yeter ki bilelim. İslam araştırmaları ve İslam'ın geleceği 5. makalemiz arkadaşlar 1979'da yayınlanmış. Batılı ve Müslüman araştırmacıların gerçek amacı diye not düşmüşüm. Bazı medeniyetler diğer gelenekleri bazen hasbi olarak incelemeye tabi tutmuşlardır. Yani iyi niyetli. Ortaçağ Müslüman coğrafyacılar ve kültür tarihçileri böyleydiler. Cedelci literatürden ayırt edilmesi gereken bu tür araştırmaların altındaki saik esas itibariyle merak ve bilgi peşinde koşmaydı. Bu Kur'an'ın ders almak için yeryüzünü dolaşma hakkındaki ifade ve teşvikleriyle güçlenen bir güdüydü. Dahası böyle araştırmalar tabiatı icabı tepeden bakıcıda değil, Halbuki modern Batı, İslam ve İslam toplumunun incelemesinin ardındaki hedef ve sahipler farklıdır. Bazen gerçek bir merak ve bilinmeyene dalma duygusu elbette vardır. Ancak açık emperyalist amaçlar bir tarafa bizzat Batı medeniyetinin kendine bakışı İslam toplumunun neliği hususunda kendi mensuplarının görüşlerini belirlemiş, hatta belki de bu iki medeniyet arasındaki daha önceki mücadelenin şuur altındaki hatıraları geriye itmiştir. Yani Batı hani hoca tarihselci diye klasik bizim şeyciler, tekfirciler hocayı direkt yavur olduğu Batı'nın ajanı falan diyor ya Chicago'da dersleri diyor. Hoca Batı'nın içinde Batı'ya neler söylüyor.
Ama biz neyse. Umumi bir ifade ile fıkıh ve kelam şeriat bilimlerinin merkezinde yer almaktaydı. Yani hukuk ve anlatım. Bunların ardında hadis ve Kur'an ve sonra diğerleri sıralanmaktaydı. İlk asırlarda birçok merkezde felsefe ve bilim salt akli disiplinler olarak okutulurken sonraki ortaçağ dönemlerinde müfredat bunları ya tamamen dışladı ya da önlerini öylesine azalttı ki neredeyse yok denilecek hale geldiler. Buraya not düşmüşüm. Adalet dairesi dünyevi bir sınıflandırma ama gerçekten adalet mi diye not düşmüşüm. Yunan kaynaklı felsefi ahlak Gazali vasıtasıyla Sünni Sufi İslam'a girerken İran kaynaklı fikirler ise Sünni fikir sisteminde daha kolay ve hazır bir yer buldu. Bana göre bunun sebeplerinden birisi özgün yani İslam öncesi Arap adalet ideali ile İran adalet idealinin benzeşmesidir. İkisinde de en önemli şey somut düsturlar şeklinde ifade edilen bir adalet duygusudur. Halbuki Yunan'da bu daha ziyade soyut prensipler yoluyla ifade edilmektedir. Durum ne olursa olsun Kur'an'ın sistematik bir yorumuna dayanan bağımsız bir disiplin olarak gerçek manada bir ahlak ilmi asla gelişmedi. Keşke gelişseydi. Buradaki adalet meselesi de bizimki pratik diyor ya arkadaşlar. O bizim adalet dairesindeki üretim ve toplumsal sınıfları taksim ettiği sistem. O sistemdeki adalet de gerçekten bizatihi kendi özünde adalet mi yoksa sadece bir sistem mi? Ekonomik bir sınıfsal sistem mi tartışılır. Hazreti Ömer'in sünneti uygulaması ve tevil metodu diye not düşmüşüm köşesine. Burada bir örnek kafi gelecektir. Meşhur bir rivayete göre Irak'taki Sevat toprakları Hazreti Ömer idaresindeki Müslümanlarca fethedildiğinde Halife Ömer bu toprakların ganimet olarak askerlere dağıtılmasını reddetmiştir. Halbuki ganimet olarak toprak dağıtmak peygamber sünneti. Bizzat ikinci halife o sünnete uymuyor. Ganimet topraklarının dağıtılması o zamandan hukuki bir kuralıydı ve peygamber tarafından da uygulanmıştı. Yani sünnet olmuştu. Hazreti Ömer'in bu kararı ciddi bir hoşnutsuzluk doğurdu. Zira bu davranış muhalefete göre peygamber sünnetin açık bir ihlaliydi. Sonunda Hazreti Ömer bir gün halkın karşısına çıkıp muhaliflerine bu davranışı destekleyen bir ayet olduğunu söyler ve 59'a onu okur. Ganimetin nasıl dağıtılacağını söyleyen diğer ayetlerin peşinden gelen bu ayet ganimet dağıtılırken gelecek nesillerin haklarının da düşünülmesini söylüyordu. Öyle görünüyor ki Hazreti Ömer şu fikirdeydi. Eğer topyekun bir ülke toprakları fethe katılan askerin aileler arasında dağıtılırsa gelecek nesillere ne kalacaktır? Yani Hazreti Ömer başka bir yerden iktibasla tevile gidiyor ve o tevili insanları ikna ediyor. Ama bizzat peygamberin uygulamasının dışına çıkabiliyor. Daha halife döneminde. Yani o yüzden sünnet konusu muteber bile olsa hani tartışmalı. Çünkü sünnet var. Bazı sünnetler doğrudan İslam'ın özüne, ahlakına, imana yönelik ya da klasik ibadetlere yönelik sünnetler. Bu sünnetler genelde bireyle Allah arasında olduğu için çok değişmesi ya da değişmemesi de gerekiyor. Yani niye değişsin ki? O öyle bir güzel ritüel oluşmuş, artık kökleşmiş. Durduk yere işte namazda rükû nedir, ayetteki secde kaçtır demeye gerek yok. Bu oturmuş bir anane olmuş. Ve bu da oluyorsa bunu sürdürmek süreklilik açısından çok iyidir. Amma ve lakin gördüğünüz gibi ahkama dair yani yönetime dair uygulamalarda bizzat peygamberden sonra gelen halifesi ki Hazreti Ömer'den daha mı iyi biliyoruz biz İslam'ı yani o bile tevhile gittiyse metotsuz olmanın problemleri diye not düşmüşüm. İslam hukukçuları kıyasın işe yaramadığını ya da haksız ağır hükümlere götürdüğünü gördüklerinde belli bir şer'i prensiple kayıtlı ya da ilişkili olmayan fakat umumi olarak işleyen yani work at large ve maslahatı mürsele yani public interest maslahatı mürsele kamu yararı arkadaşlar veya istihsan equality yani eşitlik olarak adlandırılan belirli kaidelere başvurmuşlardır. Bunun sonucu ise İslam hukukunun aşırı katılık ile aşırı gevşeklik arasında gidip gelmesi olmuştur. Eğer Kur'an'ın dünya görüşü ya da öğretisi sağlam bir yorum metodunu geliştirmesiyle yeterince tutarlı bir bütünlük haline getirilebilseydi, bu düzensizlikten korunulup ahlak ile hukuk arasındaki çizgi daha açık şekilde çizilebilirdi. Kur'an'dan ahlaktan hukuk çıkar mı diye not düşmüşüm. Sonra demişim tıpkı Batı'yı geliştiren birçok metnin ahlak kitabı olması gibi. Adam Smith ahlak kitabı yazdı ama bütün ekonomi ona dayandı. Ya da Hobbes demişim arkadaşlar Leviathan. Burada bir bayağı örnekler vermişim.
Bu ayetlerin arka planı teşkil eden ve nüzul sebepleri denilen oldukça çok sayıda malumat tefsir metinlerinde korunmuştur ve ayetlerin gerçek kastı genellikle ancak bu arka plan ile ilgili malzemeye atıfla anlaşılabilir. Yine Kur'an sık sık bildirim ya da emirlerini ana sebep ya da maksatlarını da açıkça belirtir. Bunlar açık değillerse arka plan malzemesi yardımıyla mutlaka anlaşılabilirler. Yapılması gereken şey Kur'an'ın ahlak felsefesini teşkil edecek olan prensipler ya da değerler açısından Kur'an'ın mantık ve hedeflerinin titizlikle incelenmesi ve sistematik tarzda ortaya çıkarılmasıydı. Bundan sonraki merhalede ise bu ahlaktan hükümler istihraç edilebilirdi. Bu yapılırken de sadece kelimelerle oynamak yerine Kur'an'ın hedeflerinin gerçekleşmesi için şartlardaki zorunlu değişmeleri de hakkıyla göz önünde bulundurmak gerekecektir. Bu hedefler kamu menfaatini yani maslahatı gösterecektir. Fakat bu kamu yararı başıboş bırakılmayıp şeriat prensipleriyle sıkı sıkı bağlanacaktır. O şeriat prensipleri de günün şartlarına göre değişebilir. Onu da ben size ekliyorum. Yani burada söylediğim şey de hani ahlak kitabı mı falan meselesi, ahlak meselesi Batı'da niye önemli arkadaşlar? Hoca Batılı da bir formasyon aldığı için söyleyeyim. Bugünkü senin ekonomik kaidelerin, sosyal kaidelerin yani hukuk kaidelerin yani hayatına dokunan her şey Batı'da aslında bir ahlak temelli çıkmıştır. Burada verdiğim örnek o. Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği bugün liberalizmin temel metni olarak Ekonomi 101'de okutulan bir kitaptır ama aslında o bir ahlak kitabıdır. Ya da Thomas Hobbes'un Leviatası bir şeydir. Hani siyaset bilimine giriş kitabıdır, güç nedir, devlet nedir onu anlatır ama aslında temelde bir ahlak kitabıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani ahlakı bir felsefesini oluşturmak, ahlakı bir zemin haline getirmek ilk adım aslında. Biz onu kaçırdığımız için belki batılı toplumlar, doğulu toplumlar özür dilerim. Doğulu toplumlar daha pratik toplumlar olduğu için bilhassa Türkler hayatın içinde işledikleri için öyle bir felsefeye hele ahlak felsefesine zeminine pek ihtiyaç duymamışlar. Ama günümüzde artık buna ihtiyacımız var. Öğrenmemiz lazım bu meseleyi. Meselenin özü bu diye not düşmüşüm. Sömürgecilik döneminde oluşan fetret devri Müslümanlar arasında öyle bir psikolojik hal yaratmıştı ki İslami bir gelecek kurabilme için geçmiş mirasların belli bir zihinsel mesafe ve nesnellik ile yeniden düşünülebilme yetenekleri hesaplanamayacak şekilde yaralanmıştır. Geçmişin mirası karşısında zihinsel bir mesafe yaratabilme bir tarafa sıradan bir Müslüman geçmişi daha da sarılır hale gelmiştir o eziklikle. 17. ya da 18. asırda bazı İslam alimlerinin söyledikleri şeyleri bugün bir Müslüman düşünür kınanmaya ya da kötülenme korkusu olmaksızın söyleyememektedir. Tutuculuk asırlardır güçtür fakat sömürge yönetiminde dolayı o yeni bir psikolojik temel ve mantık edinmiştir. O mantık temelde ne? Eziklik duygusu. Kendini savunma, içe kapanma duygusu. Batı'nın İslam'ı araştırma şekilleri diye unutmuşum. Batı'da Kur'an'ı incelemede iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan birisi Kur'an üzerinde Yahudi ya da Hristiyan etkilerini aramakla meşguldür. Albert Haurani'nin işaret ettiği gibi İslam felsefesine de Yunan kaynaklar açısından aynı şekilde yaklaşılmıştır. Kur'an'ı ikinci önemli batılı yaklaşım, Kur'an'a ikinci önemli, bilimsellik kaidesi her zaman izlenmiş olsun ya da olmasın, hakikatten bilimseldir. Bu yaklaşım Kur'an'ın muhtevasının kronolojik düzenine tespite çalışır. En iyi ve en güvenilir örneği hala kimmiş? Nölke Svaş'mış, bir Alman abi galiba. Ancak daha fazla gelişmenin sağlanabilmesi için bu konunun daha derinlikli incelenmesi de gerekiyormuş. Buraya uzun bir derkenar düşmüşüm arkadaşlar. Günümüz Kur'ancılarının klasik Ortodoks nakilciler kadar rağbet görmesinin bir başka sebebi hiç değilse efsane ve mitik unsurlarla bezeli bir külliyat daha ilgi çekici demişim. Fundamentaliste gelince yani kökte öze dönüşçülere gelince o haklı olarak endişe etmektedir ki böyle bir işe girişmek onun en bariz tuttuğu tezlerinden bazılarını yerle bir edebilir. Zira kendilerinin temel yani fundamentalist olarak gördüğü bazı mesele ya da konularda o gelenekçi tutucudan çok daha lafızcı ve akla çok daha fazla kapalıdır. Gelenekçi arkasında çok zengin bir İslam literatürü mirası ve eğitimine sahiptir. Bu da ona Kur'an'ı yorumlama ve sistematik olmasa ve bundan dolayı da bazen zorlama olsa bile en azından umumiyetle makul çözümlere ulaşma imkanı ve gücü vermektedir. Bu peygamber sonrası zengin mirastan vazgeçmeyi seçen fundamentalist fikren son derece yüzeysel, duygusal olarak fanatik ve eğitim açısından da yetersizdir. Ya modern eğitimli Müslümanlar diye sorulabilir. Nihayetinde imdi modern Kur'an yorumu adına ortaya konulan ne varsa modern eğitimli düşünürler elinde oluştuğu hem doğru hem de önemlidir.
Ancak bu yorum faaliyeti açık bir yöntemi olmayan, seçilerek ele alınan bazı mesele ya da konular üzerinde odaklaşan seçmedi yani ad hoc bir faaliyettir. Aslında bakarsanız bu soruna çözüm bulma çabası bu alandaki modern ilmi faaliyetlerin gerçek problemini iyice açığa çıkarır. Ana problem şudur: modern bilim kendisinin ön yargısız ve tarafsız olduğu şeklindeki son derece rahatlatıcı kabulle faaliyet gösterse de bu varlığı kendinden menkul ön yargısızlık iddiası onun bizatihi ön yargısıdır. Ve bu tarafsızlık, renksizlik belki de sadece görülmez olduğu için bütün tarafların, renklerin en tehlikelisidir. Yani öyle tarafsız yaklaşım falan yok. 6. makalemiz arkadaşlar. İslam'da başkaldırı isyan hukuku 1983'te yayınlanmış. Ullemre itaat safsatası diye not düşmüşüm arkadaşlar. Nurettin Topçu isyan ahlakı demişim. Bu yazı gerçekte İslam'da her ne sebeple veya şartla olursa olsun başkaldırıyı yasaklayan hükmü konu edinmektedir. Amacım bu hükmün doğuş ve gelişimini ortaya koymaktır. Bu arada İslam'da yönetime karşı toplumsal ve siyasi muhalefet ile alakalı hukuki bir hükmün olup olmadığı da sorulabilir. İleride göreceğimiz gibi hukukçular tarafından vaaz edilmiş böyle hiçbir hüküm yoktur. Sadece hadis tarzında ifade edilmiş bazı kabuller vardır. İşte biz bunları tahlil etmeye çalışacağız. Elbette bizzat İslam'ın kendisi 7. yüzyıl Arabistan'ındaki yerleşik duruma yani statükoya karşı bir başkaldırı, bir isyandı. Bu başkaldırı ve Mekke Medine'yi başlayıp bütün Arap Yarımadası ve ötesine yayılmıştır. Ancak İslam hareketi güçlenip yönetimler kuruduktan sonra hukukçular İslam tarihinin daha ilk dönemlerinde yerleşik herhangi bir idareye karşı her türlü ayaklanmayı yasakladılar. Hazreti Muhammed'in 632'de ahirete intikalinden neredeyse hemen sonra önceden İslam'ı kabul edip İslam yönetimi altına girmiş olan bazı Arap kabileleri eski egemenliklerine geri döndüler. İlk halife veya Hazreti Muhammed'in ilk halife Hazreti Ebubekir bunlarla savaşarak tekrar Medine'deki merkezi yönetimi tanımaya mecbur etti. Aslına bakarsanız eski kabile idarelerine geri dönüş yapan bu kabileler İslam'dan ayrılmıyor. Sadece Medine merkezli yönetime zekat vermeyi reddedip merkezi iktidara karşı kendi hükümranlıklarını yeniden ellerine alıyorlardı. O halde gerçekte olup biten şey bu insanların merkezi otoriteye baş kaldırmaları ve bunun üzerine de güçlü kurallara tekrar bu otoriteye boyun eğdirmeleriydi. Yoksa onlar İslam'dan ayrılmış falan değillerdi. Israrla Müslüman olduklarını söylüyorlar, namaz kılıyorlar, Ramazan orucunu tutuyorlardı. Hasılı Medine'ye zekatlarını göndermek hariç İslam'ın bütün gereklerini yerine getiriyorlardı. Ama işte devlet öyle bir şeydir. Olumsuz bir durumda geleneğin yarattığı en güzel evrensel ve tarihüstü çözüm diye not düşmüşüm buraya. Hariciler şöyle dediler: bir kafirin kafir olduğunu kabul etmeyen kişinin kendisi kafirdir. Böylece onlar bütün ümmetin kafir olduğunu ilan ettiler. Bundan sonraki adımda ise ümmete karşı silaha sarıldılar ve haricilerin bu başkaldırıları yaklaşık bir asır sürdü. Bu harici tutumuna ve onların meslekten isyancılıklarına bir tepki olarak bir takım kelamcılar arasında yeni bir görüş ortaya çıktı. Bu kelamcılara göre bir kimse Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür diyorsa ve yalan söylediğine ya da aklen malul olduğuna inanmak için de herhangi bir sebep yoksa Müslüman kabul edilmelidir ve ümmetin dışına atılamaz, tekfir edilemez. Yani gerçekten en güzel kaide yani. Şuradan devam etmemiz lazım. Onun amellerinin Kur'an-ı Kerim ölçütlerine uygunluk arz edip etmediği ve inançlarının tamamıyla doğru olup olmadığı hüküm günü de Allah'ın tarafından hükme bağlanacaktır. Çok güzel. İman amelle güçlenir veya zayıflatır ama asla tek değildir ya da bir değildir diye not düşmüşüm. Gerçekten bu kaidenin başarmayı hedeflediği şey samimi olarak kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen bir kişinin İslam ümmetinin bir üyesi olduğu ve toplumdan dışlanamayacağıdır. Yani tekfir edilemeyeceğidir. Ne var ki bu tutum son tahlilde toplumun ahlaki yapısını da etkilemeden edemezdi. Zira yüzeysel veya lafzen alındığında o bir şahsın kelime-i şehadet getirmesinin onun Müslüman olarak kalmasına yeteceği, dünyada kimsenin onun gerçek inancıya veya davranışı hakkında hüküm veremeyeceği anlamına gelir. Hem Sünni hem Şii standart hadis külliyatında mevcut meşhur bir hadise göre Hazreti Peygamber Ebu Zer el-Gıfari'ye şöyle demiştir: kim Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun ilçesidir derse cennete girer. Adı geçen sahabe zina işlese veya hırsızlık yapsa bile mi diye sorunca Hazreti Peygamber'in cevabı olumlu olmuştur. Söylediğine göre sahabe aynı soruyu 3 defa tekrarlar ve her defasında Hazreti Peygamber gittikçe daha fazla vurguyla olumlu cevap verir. Genel olarak toplum tarafından kabul görmüş olsa bile bu hadisin sadece düzmece olmakla kalmayıp bizzat Kur'an'ın temel tutumuna aykırı olduğu
olduğu aşikardır. Kur'an başından sonuna iman ve iyi amelleri bir arada zikreder ve ikisi arasında asla bir ayrım yapmaz. Yani ancak yukarıdaki hadis iyi amelleri imandan soyutlar ve kurtuluşu sadece imana bağlar. O aslında İslam kılıfı giydirilmiş, Paulcu bir akide olan, iman etmiş olmanın kurtuluşa yeteceği fikrinden başka bir şey değildir. Elbette Kur'an Allah'ın sonsuz rahmetine devamlı işaret eden ve onun puta tapma hariç her türlü günahı affedebileceğine dair ifadelerle doludur. Fakat o hiçbir zaman rahatça zina işleyip hırsızlık yapanlara cennet vaat etmemiştir. Bu sebeple yukarıdaki hadis Allah'ın kendisinin affediciliği konusunda söylediklerinin sınırlarını aşmaktadır. Hoca burada biraz daha sert, yani bu lakaytleşmede. Yani hocaya modernist diyorlar, İslam bozdu diyorlar ama İslam'ın temel şeyinde, ahlak kaidelerinde herkesten daha sıkı yani. Siyasal İslamcılar için, pardon arkadaşlar, siyasal İslamcılar için nabza göre şerbet vermek boşuna demiyoruz diye not düşmüşüm ben. Sorunun kaynağı Müslümanların Kur'an'a dayalı, tatmin edici bir siyaset kurumu geliştirememeleridir. Sünniler çoğu zaman sadece mevcut durumu meşrulaştırmışlardır. Diğer taraftan hariciler mesela gerçekte hangi ırka veya renkten yahut cinsiyetten olursa olsun faziletli bir kişinin idarenin başı olabileceğini iddia eder. Şiiler ise meşruiyet dekrunu, yani Müslümanların Ali ve Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma'nın soyundan gelen bir kişi tarafından yönetilmesi gerektiği üzerinde ısrar ederlerken, Sünniler Müslümanların idarecileri Kureyş'ten, yani Hazreti Peygamber'in kabilesinden olmalıdır şeklinde bir hadise göre davranmışlardır. Yani herkes işine geldiği gibi bir şeylere çekiyor. Aslında tamamı kendi güç şeyine. Önemli diye not düşmüşüm. Ne var ki İslam tarihinin daha ilk dönemlerinde topyekun şura kavramı tahrif edildi. Burayı zaten okumuştum. Neyse. Ve toplumu bizzat kendisinin karşılıklı danışma ve tartışma ile karar alma yöntemi olarak anlaşılması yerine tarihi İslam'da şura, halife, sultan veya emir olsun bir devlet reisinin önemli kararlar almadan evvel bizzat kendisinin bilgi hikmet sahibi olduklarını düşündüğü seçtiği şahıslara danışması anlamına gelir oldu. Şimdi tekrar dikkatlice Kur'an'ı inceleyelim. Kur'an şura beynehum diyor. Bu ise karşılıklı danışma ve tartışma demektir. Devlet başının bizzat danışmak için seçtiği kimselerle danışıklık etmesi değil. Bu tahrif şuranın daha sonraki bütün anlaşım ve uygulanımlarını öylesine kötü etkiledi ki bugün Müslümanlar Kur'an'ın kavrama verdiği asıl anlama geri dönememektedirler maalesef. Açıktır ki şura demokratik bir kaide ve süreçtir. Çünkü dayanağı toplumdur. Günümüzde en etkili geçerli şura tarzı seçilmiş temsilcilerin devletin işlerini yürüttükleri temsili bir yöntem kurumudur. İslam dünyasında halihazırda hakim olan diktatör idaresi düşüncesine çok önemli iki itiraz vardır. Birincisi, eğer sıradan bir Müslüman iyiyi kötüden ayırt edemiyorsa, ne kadar bilgili olursa olsun tek başına bir devlet reisinin bunu yapabileceğine nasıl güvenebilir? İkinci ve en önemli olarak, eğer sıradan bir Müslüman iyiyi kötüden ayırt etmek için gerekli görüş ufkundan yoksun olduğu düşünülüyorsa, hemen çekinmeden ortada zaten bir İslam toplumunun olmadığını itiraf edelim. Çünkü Kur'an'ın karar verme görev ve imtiyazını herhangi bir elit tabaka veya diktatörün değil, toplumun omuzlarına yüklemiştir. Hilafet meselesi diye not düşmüşüm. Onlara göre Kur'an siyasi alanda İslam toplumuna açık bir şekilde şura prensibini vermiş, fakat Müslümanlar kendilerini tarihsel güçlerin ellerine bırakmışlardı. Halbuki bu güçleri kontrol etmeli ve yönlendirmeliydiler. İslam bilincine sahip bir toplum oluşturmaları gerekirken kendilerinin otokrat tarafından yönetilmelerine müsaade ettiler. Dahası bütün bunlar göz önüne alındığımızda halifelik kurumunun bile hangi anlamda gerçekten Kur'ani bir kurum olduğu sorulabilir. Kur'an hiçbir zaman halifelikten bahsetmez. Halife teriminin tekil veya çoğul olarak Kur'an'da geçtiği yerlerde ise siyasi bir anlam gözükmemektedir. Kaldı ki Kur'an bütün insanlığa Allah'ın yeryüzündeki halifeleri demektir. Halifelik çok siyasi bir kurum. Ama bazıları bugün halifeliği kaldırdı diye Gazi Paşa'ya falan dil uzatma cüretinde bulunuyor. Halbuki öyle çok da etkili olan, çok da dini olan değil. Tamamen siyasetle ilgili bir kurum. İslam'da hukuk ve ahlak demişim makalenin ismi 1985'te yayınlanmış. Halbuki Kur'an'da siyasi, hukuki, toplumsal ve diğer meseleler Hazreti Muhammed'e değil Allah'ın hükmüne göndermede bulunur. Tam bir ifadeyle hüküm verici şari peygamber değil Allah'tır. O halde Allah'ın yaptığı şey emretmek, yani şer, emr. İnsanın yapması gereken ise kabul edip uymaktır. Din, ta'a. Bütün insanlar davranışlarını Allah'a itaat ve ibadet fikri altında
birleştiren bu mahkemeye konu olabilen veya olmayan davranışlar arasında mutlak bir ayrım yapamaz. Mesela yalan söylememek insanın Allah'a karşı vazifesidir. Yine diğer taraftan hırsızlık yapmamak da bu defa insanda, işin içinde olarak insanın Allah'a karşı vazifesidir. İkincisi, bir resmi mahkemede yargılanabilir bir nitelik arz ederken birincisinin yargısı ancak vicdan mahkemesinde verilebilir. Fakat nitelik değişmez. İkisi de Allah'a karşıdır ve içinde insana karşı durumunu da barındırır. Onu da ben ekliyorum. Halbuki evvelce söylediğimiz gibi insan davranışının nihai değerlendirilmesi hukuki değil ahlakidir. Hakimlerin mahkeme kararları, hatta müftülerin fetvaları, her ne kadar bunlar çok önemli olsalar ve bir anlamda ilahi emir iradeyi dayanıyor olarak görülseler de ilahi iradenin birincil dışa vurumları değildirler. O halde sorun şudur: ideal hukuka veya Allah'ın iradesine ne oldu? Onun yeri neresidir ve fıkıh hukuk ile nasıl bir fiili ilişkiye eğer varsa sahiptir? Bu sorulara tatmin edici cevaplar verebilmek için Kur'an'dan bazı açıklayıcı örneklere göz atmalıyız. Öyle sanıyorum ki bu örnekler şunu gösterecektir: hukukçular her ne zaman Kur'an'ın parça parça belirli emir ve yasaklarıyla karşılaşsalar onları son derece dikkate almışlar. Fakat ne zaman Kur'an'ın ahlaki bir içerik ve vurguya sahip umumi talepleriyle karşılaşsalar onları nasıl ele alacaklarını bilememişler. Hatta çoğu durumda buna gayret de göstermemişlerdir. Yani asıl sorun oradan çıkıyor işte. Yani Kur'an'ın genel ahlaki, herkese istisnasız söylediği emirleri belli bir hukuk kaidesi içinde devletin icbar edeceği bir mahkemede bir şey olacak şekilde, ceza olacak şekilde sistematize etmeye çalışmadılar. Ama Kur'an'da dönemi için bir ayet inmiş, işte zekat payı belirlenmiş, miras şeyi belirlenmiş, o dönem için o topluma göre belirlenmiş. Onu hala tutarlar. Ama orada genel bir kaideyi asla sistematize edelim diye çalışmazlar. Fukaha, fetva ve takva, yani hukuki bildirimler ve deruni ahlaki yükümlülükler arasında bir ayrıma gitmiştir. Mesela hukukçuların çoğu borç verilen miktar üzerine geri alırken herhangi bir ilave bedeli yasaklamıştır. Çünkü bu riba demek olur, yani faiz, ve Kur'an bunu men etmiştir. İşte bu fetva, yani hukuki kuraldır. Diğer tarafta birçok fakih alacaklının borcunun durumunu herhangi bir tarzda suistimal etmesinin de yasak ya da daha ziyade gayri ahlaki olduğunu söyler. Mesela bu meyanda alacaklının borç verdiği şahsın binek hayvanına binmesi veya güneşten korunmak için evinin gölgesine sığınması bile takvih edilebilir. Bu ise takva veya bir ahlaki taleptir ki normal anlamda bir mahkemede yargıya konu olamaz. Ancak fıkıh eserlerinin bu örnekte bile alacaklının kendisine borçlu olan herhangi bir şahıstan büyük veya küçük hiçbir şekilde istifade etmemesini isteyen bir umumi prensip ortaya koymak yerine borçlunun bineğine binen veya borçlunun evinin gölgesine sığınan alacaklı gibi somut örnekler vermesi hem ilginç hem anlamlıdır. Bazı batılı yazarlar gibi insanın diyesi gelir ki Arap zihni soyuttan ziyade somuttur. O akıldan ziyade muhayyel ile faaliyet gösterir ve bundan dolayı küllilerden ziyade tekil, özel olanlarla veya ince ayrıntılarla ilgilenebilir. Gerçekten Arap'ın zihni bu anlamda din anlaşılamaz diye not düşmüşüm. Arap İslam kültürü insan davranışlarında her şeyden çok canlı bir ahlaki doğruluğa değer verir. Yunan kültürünün ve modern Batı kültürünün büyük kısmının alameti farikası olan tefekkür için tefekkür bir suç değilse bile insan tabiatına karşı bir günah olarak telakki edilir. Çünkü o bilinçli bir şekilde insanın geniş görüşlülüğünü, yani perspektifi tahrif eder. Arap İslam kültürüne en yakın örnek Süryani Hristiyanlığıdır. Hatta bazı batılı bilginlere göre aralarında bir etkileşim de vardır. Kur'an bir soyut ahlak kitabı değildir. O ne de Müslüman hukukçuların zannettiği gibi salt hukuksal bir metindir. O baştan sona bir ahlaki uyarılar manzumesidir. Tabi uymayı bilene. Bazılarından yukarıda bahsettiğimiz ve fukahanın kanun koyma faaliyetlerinde hiçbir zaman gerekli önemi vermedikleri Kur'an'daki bir takım genel prensip ifadelerinin yanında Kur'an'ın bütün özel, umum husus meselesi direktifleri de genel prensipler içerir. Kamu menfaati ve şeriat diye not düşmüşüm. Deniyor ki maslahat-ı mürselenin işlevi, yani maslahat-ı mürsele kamu yararı.
Kendisinde toplumun meşru bir menfaati olan ama seri bir delille doğrudan bağlantısı olmayan bir değer, value, tespit etmek ve onu ifadeye kavuşturmaktır. Diğer bir deyişle o, İslam hukukunun temel nitelikleri açısından bir anlamda tamamıyla sekülerdir. İstihsanın durumu da pek iç açıcı değildir. O bazen kıyastan sapma olarak tasvir edilir. Bu tasvir oldukça geçerli gözükmektedir. Çünkü istihsan üzerine katı kıyasın dayandırıldığı düşünülen bir prensip ya da değerden daha yüksek bir prensip veya değere müracaat ihsas eder. Bu değerlerin önceliklere göre sistemleştirilmesini gerektirir. Ama hiçbir zaman yapılmayan şey de işte tam budur. Yasamanın bu iki temeli öylesine keyfi görünüyor ki sonunda Şafii her kim istihsana başvurursa yeni bir şeriat ortaya koyma iddiasında bulunmuş olur demek zorunda kalmıştır. Başıboş bu üç kaide, yani maslaha, istinsah ve zaruret, Orta Çağ'da idarecilere şeriatı uygulamada büyük bir esneklik gösterme imkanı vermiştir. Bilhassa Osmanlılar olmak üzere daha sonraki yöneticilere de şeriat tarafından onandığı iddia edilen bir takım yeni devlet yapısı kanunlar koyma ve tatbik fırsatı vermiştir. Osmanlı deneyimi de Türkiye'de laik seküler hukukun girişine yol hazırlamıştır. Mısır ve Irak'taki Şenhuri Paşa tarafından tasarlanan yeni hukuk sistemleri de aynı kamu menfaati ve zaruret prensiplerine, ki ilgili şer'i değerlere irtibatlandırılmaları için hiçbir gayret gösterilmemiştir, atıfla teşekkül edilmiştir. Türk tecrübesi ve şeriatın uygulaması diye not düşmüşüm. Burada eğer Kur'an'a dayalı bir ahlak sistemi kurulabilseydi ve hukuk ona dayandırılsaydı, hukuki görüş farklılıkları yok edilebilirdi demek istemiyorum. Bu ne mümkündür ne de gerekli. Fakat görüş farklılıkları daha sağlam temellendirilebilirdi ve daha güzel kontrol edilip nihayetinde hukuk alanındaki karmaşa en azına indirgenebilirdi. Dahası hukukun gelişimi daha düz bir satıhta yürüyebilir. Sözde içtihat kapısının kapanması diye bir şey olmaz, hatta düşünülemezdi bile. Ortak ahlak kuralları sistemli olarak olmazsa hukuksal yargılar zeminsiz ve savruk oluyor diye not düşmüşüm. Doğum kontrolü meselesi başka bir örnektir. Bu konudaki görüşler onun kesinlikle yasaklanmasından şiddetle tavsiyeye kadar muhteliftir. İki taraftaki akıl yürütmede de yine ortak bir değer prensip mevcut değildir. Doğum kontrolü yasaklayanlar ümmeti güçlü kılmanın zorunluluğunu ana delilleri olarak kullanırlar. Diğerleri, mesela Gazali ise, eğer eşler çocuklarını besleyemeyecek kadar fakir iseler ve ekonomik sıkıntının kendilerini para için gayrimeşru yollara zorlayacağından korkuyorlarsa çocuk sahibi olmaktan sakınmalıdırlardır. İki görüş de bütün İslam dünyasında taraflara sahiptir ve Müslümanlar arasında mevcut görüş zıtlıkları kötü sonuçlar doğurabilir. Şeriat prensiplerine dayalı kurumlar oluşturmadaki büyük ihmalin en ilgi çekici örneği belki de siyasi alanda kendini gösterir. Bugün Fas'tan Endonezya'ya, Rusya işgalindeki Asya ve Afganistan'ı hadi saymayalım. Tek adam yönetimi silsilesi vardır. Krallar, askeri diktatörler, dini otokratlar vesaire. Ve hepsi de kendisini en iyi seçecek ve İslam toplumu için en iyi yönetim tarzı olarak takdim eder. Halbuki Kur'an'da veya peygamberin sünnetinde bu şekilde anlaşılan halifelik hususunda tek bir beyan dahi yoktur. Çözüm diye not düşmüşüm. Kur'an'ın mesajı birbirinden bağımsız bir dizi emirler ve yasaklar olarak değil de birlik, bütünlük şeklinde anlaşılmalıdır. Kur'an'ın mesajı bütünlük halinde ortaya koymak için de sırasıyla Kur'an'ın teolojisi ve Kur'an'ın ahlak sistemiyle başlanmalı ve sonra hukuk alanına el atılmalıdır. Tarihte bunun tam tersi yapılmış ve işe hukuk ile başlanmıştır ve Müslümanlar bundan sonra doğuşunda ve gelişmesinde hukuk ile hiçbir irtibatı olmayan bir kelam ilmi geliştirmişlerdir. Kelam sonralarda kendisine şeriat ilimlerinin başı ve hukukun koruyucusu unvanını yakıştırmıştır. İbn Teymiye'nin dediği gibi insanın irade hürriyetini ve etkinliğini reddeden bir kelam ilmi, insan hürriyeti sorumluluğunu temel alan, aksi takdirde insanlar hiçbir davranışından dolayı yargılayamazsınız, bir hukuk ile uyuşmaz. Çok güzel söylemiş yani gerçekten. Hani bir yandan insanların iradesini yok sayan bir kelam ilminden çıkardığın hukukla iradi davranışlarının neticesinde cezalandırdığın ya da ödüllendirdiğin hukuku doğuracak. Mümkün mü böyle bir şey? Dört başı mamur bir Kur'an kelamının ortaya konulması bilhassa Allah-insan ilişkisini belirlemek için zorunludur. Kur'an'a dayalı bir ahlak ilmi Müslümanlar tarafından hiçbir zaman oluşturulmamıştır maalesef.
Biz böyle namaz kılmayı falan ahlak zannediyoruz. Hukuk ahlaka göre oluşturulur ve bu hukuk bütünsel bir öğreti olarak Kur'an'ın istek ve hedeflerini tatmin edecek şekilde tesis edilmelidir. Bu da önemli. Ay, önemli diye not düşmüşüm. Kur'an'a dayalı ve ondan çıkarılan bir ahlak ilmine, sistemine ihtiyaç olduğunu vurgulamamın sebebi işte budur. Yunan veya Fars ahlak kurallarının, hatta modern ahlak teorilerinin illa da İslam'a tamamen zıt bir durumda olduklarını söylemiyorum. Benim söylediğim bir Kur'an ahlak kuramının ortaya konulmasında Müslümanlar için bir sürü sebep olduğudur. Mesela Müslümanlar Kur'an'ın kelamı olduğuna, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanırlar. İkincisi, onlar yine Kur'an'ın günlük yaşanan hayatın bütün soru ve sorunlarına bil fiil ve bil kuvve cevaplar barındırdığına inanırlar. Madem ki bu soru ve sorunlar sonsuzdur, Kur'an cevap ve çözümleri en azından potansiyel olarak içermelidir. Oradan bil fiil cevapları çıkarabilmek de zihin, akıl ve ruh çabasını gerektirir. Buradan madde çıkarmayı anlamayın arkadaşlar. Bazı böyle ateist, agnostikler gibi hayat bu kadar dinamik bir hayatı al sana Kur'an, hadi niye çıkmadı gördün mü İslam boş, İslam yalan gibi bir saçmalığa gidiyorlar. Siz oralara girmeyin. Mesele açıktır ki Kur'an bir Müslüman toplumunun, Allah'ın iradesini arayıp o iradeye teslim olan toplumun oluşturulmasını ana hedefinin yerine getirilmesi için son derece gerekli görür. Sadece tek tek faziletli fertlerle yetinmez ve bu toplum dahası bir sosyo-siyasi düzen kurma vazifesiyle görevlendirilir. O halde İslam toplumu bu amaç için zorunlu araçtır. Halbuki sonraları toplum belki de icmanın yanılmazlığı zannıyla yanılmaz ilan edilmekle kalınmadı. Hukuk alanında en önemli güç olarak görülmeye başlandı. Bu yolla mesela bir insanın İslam'ı kabul ettikten sonra ondan ayrılması ölüm cezasını gerektiren bir suç haline getirildi. Bu bağlamda Kur'an şöyle diyor: evvelce inanıp sonra bunu terk eden, yine inanıp tekrar bu inancı terk eden ve artık bu inançsızlığa karar kılanlara Allah ne affeder ne onlara şimdiden sonra doğru yolu gösterir. Veya 256'da Kur'an inanç özgürlüğü prensibini açıkça ifade eder. İnanç konusunda zorlama olmaz. Artık gerçek ile gerçek olmayan ortaya çıkmıştır. Yani buradan nasıl bir şey çıkarmışlar arkadaşlar bizimkiler? Neyse, idamı, katli vaciptir meselesini nasıl çıkarmışlar anlamadım. Peygamberin vefat haberini işitir işitmez birçok Arap kabilesi Medine merkezli siyasi otoriteye baş kaldırmış ve eski kabile bağımsızlıklarına geri dönmüşlerdir. Müslüman tarihçiler ve hukukçular bu başkaldırı yanlış bir isimlendirmeyle irtidat, din değiştirme hareketi olarak nitelendirilse de bu kabilelerin amacı İslam'ı terk etmek değildi. Onlar vergileri Medine'deki merkezi otoriteye değil kendi kabile teşkilatlarına vermek istiyorlardı. Yoksa onlar bir Müslüman farz olan namaz, oruç, hac gibi bütün emirleri yerine getiriyorlardı. Bu açıkça gösteriyor ki onlarınki siyasi bir başkaldırıydı. İsyan silah gücüyle bastırıldı. Fakat hukukçular yanlış bir akıl yürütmeyle bundan İslam dinini terk eden bir şahsın ölüm cezasına çarptırılması gerektiği sonucunu çıkardılar. Yukarıda iktibas edilen açık ayet görmezlikten gelindi. Din değiştirme ile ilgili geleneksel hükmün kaynağı Kur'an değil, İslam devlet yani İslamik imperium mantığıdır. Kur'an'ın ahlak ilmi bunların İslam'daki nispi yerini karara bağlayacaktır. Biraz uzun bir şey oldu arkadaşlar ama şöyle düşünün. Siz bunu eğer bir defada dinliyorsanız bile sadece çarpı 2 ile falan dinliyorsunuz değil mi? 2 saat 20 dakika olmuş. Ben bu videoyu tek seferde çektim yani. O yüzden anlayışlı olmanızı rica ediyorum. Ve buraya kadar geldiyseniz yani böyle 2,5 saat dinlediyseniz sizden ricam yorum yapmanız. Yani buraya kadar dinledim, şu kadar tek seferde dinledim, birkaç parçada dinlediğim gibi yorum yaparsanız, onu bazı uzun videolarımda söylüyorum zaten. Kanal düzeni takipçileri bilir. Yaparsanız mutlu olurum. Kanalı ilk defa bu videoyla keşfettiyseniz sadece böyle klasik sürüsüne bereket o İslami kanallardan biri değil. Kanalın genel oynatma listesine bakarsanız hem şahıs bazlı sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi, tarih gibi çok çeşitli alanlarda kitap incelemesi sunumu yapıldığı bir kanaldır. Muhakkak ilginizi çekebilecek bir şey görürsünüz. Hoş geldiniz ilk defa bu videoyla gelenlere diyelim. Genel olarak da diyelim buraya kadar geldiyseniz beğenmenizi, yorum yapmanızı, beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Herkese kolay gelsin.